Ayağa kalktım ve sarhoş bir adam gibi sallandım. Şakaklarımda öfkeli bir zonklama vardı. Kulaklarımda ise sürekli bir vızıltı. Bir an için sanki hepimiz bir illüzyonun kurbanıyız gibi hissettim. Ama adamlar yeterince sağlam görünüyordu. Ve Ahsing'in diz çöküp bize eski cazip gülümsemesiyle selam verdiğinden de hiç şüphem yoktu. Phyllis'in hizmetçilere döndü. Bay Mirlees ile konuşacaksınız, dedi. Ve onu her şeyin gerçek olduğuna inandıracaksınız. İyileşince Bay Phyllis'in bizi çağırdı, diye yanıtladı onurla. Sarayda yaşıyoruz ve ona hizmet ediyoruz. Ya sen, Ahsing? Göksel olanın gülümsemesi daha da genişledi. Ahsing büyük bir patlama yaşadı, dedi. Ölmüş gibiydi. Ama sonra Taifu geldi ve ona çok iyi bir içecek verdi. Şimdi başı düzgün çalışıyor, hasta değil. Sonra ikisi geri çekildi. Phyllis'in beden hizmetçileri olarak açıkça iyi bir konumdaydılar. Ve bunu hissetmeden edemedim. Bize yaptıkları eğilme, sadece bir himaye gölgesiydi. Ne anlama geliyor bu, diye sordum Phyllis'ine bakarak. Adamların öldüğünü sanıyorduk. Ölmüşlerdi. Ya da bize hep öyle öğretilmişti. İşte mesele tam da bu, diye ciddi bir şekilde yanıtladı. Ölümü nasıl tanımladığınıza bağlı. Geldiğimiz dünyanın insanları bu konuda kolayca tatmin olur. Ama buradaki halkımın doktorlarının farklı görüşleri var. Bu röportaj boyunca Phyllis'in, vadinin halkını kendi haliyle konuşmuştu. Sanki dış dünyaya hiç ait olmamış gibi. Ayrıca konuşmalarını akıcı İngilizce olarak kaydettiğimizde, aslında onu o şekilde duymuyorduk. Sık sık bir noktada duruyor, doğru ifadeyi arıyordu. Ve bu hiç de göstermelik değildi. Saunders Phyllis'in İngilizceyi zaten oldukça az bildiği belliydi. Aklımdan geçenleri hissetmiş olmalı. Peki dilimizi nasıl idare ediyorsun, diye sordu. Poynting neredeyse ilk günden beri onu öğrenmişti, dedim. Ben de ona dayanıyorum artık. Dili okulda öğrenmiştim, sadece burada konuşulduğu şekle uyarlamam gerekiyordu. Ama sen, Phyllis'in, sen kelimelere de telaffuza da buraya gelmeden önce zaten hakimdin. Sözümün doğrudanlığına şaşırdı. Bunu biliyor muydun, diye keskin bir sesle sordu. Dağda yanında bulunan doktorlarla konuştuğunu duymuştum, dedim ve gözleri yüzümde duruyordu. Sanki parmakları bana dokunuyormuş gibi hissettim. Ve bu, diye bitirdim, oldukça kesin görünüyordu. Phyllis'in yaklaşık yarım dakika boyunca gergin bir sessizlik içinde kaldı. Sanki kendi kendisiyle tartışıyordu. Bana sadık yoldaşlarsınız, dedi sonunda, alçak ve samimi bir sesle. Ve artık tüm gerçeği bilmenizin zamanı geldi. Bunu benden öğrenmemenizden memnun olmazdım. Çünkü sadece bu maceranın sonu gerçeği ortaya çıkarabilirdi. Ve itiraf etmeliyim ki, konuşmaktan çekinmek için iyi bir sebebim vardı. Durdu. Sonra devam etti. Sizi tanıdığımda iddia ettiğimden daha iyi biri olduğumu söylemek yeterli. Üzerinizde bir aldatma uyguladım, ki bunu dünyanın geri kalanında da uyguladım. Aldatma denebilirse buna, adımın sıradan bir İngiliz adı olduğunu söylemiştim. Saunders Phyllis'in. İngiltere'de benimsediğim isim buydu. Orada eğitim aldım ve İngiliz vatandaşı oldum. Ama ben İngiliz doğumlu değilim. Bir an için durdu. Yunanistan'da doğdum, modern Selanik şehrine yakın bir yerde. O bölgenin halkı beni Alexander Philiades olarak tanırdı. Bu soyadı ailemizde çok eski zamanlardan beri taşınıyor. Ve antik krali soydan geldiğimizi gösteren başka kanıtlarla birlikte korunuyordu. Çocukluğumdan beri bu soy meselesini derinden düşünmüştüm. Ayrıca tuhaf vizyonlar görmüştüm. İngilizce'deki sesler ifadesi bu ziyaretleri en iyi şekilde tanımlar. Tüm bunlar bana kaderimin doğuda, büyük bir gizemde beni beklediğini söylüyordu. Sesi biraz daha alçaldı. Bazen kulağıma konuşan bir ses duyuyordum, bazen gözlerimin önünde bir insan figürü yükseliyordu. Ve bir keresinde, beyler, size ciddi bir şekilde temin ederim. Bu vadinin muhteşem panoramasının tam hayalini gördüm. Dağlardan çıktığımızda önümüze serildiği gibi, birkaç hafta öncesinden. İnsan malikanesine geldiğimde, doğuya seyahat etme dürtüm karşı konulamaz bir hal almıştı. Ailem de o sıralar hayatını kaybetmişti ve yola çıktım. Vizyonlarımın tüm kanıtlarını zihnimde bir araya getirmiştim. Bu devasa dağların arasında bir yerde. Keşfetmeye mahkum olduğum gizemle yüzleşeceğimi hissediyordum. Asya'nın vahşi iç mekanlarını gezdim, daha önce hiçbir yaşayan insanın yapmadığı şekilde. Ve sonunda o garip obo yazıtına rastladım. Yorumunu nasıl elde ettiğimi zaten biliyorsunuz.
Ve o katı gerçeği gördüğümde hissettiğim coşkuyu anlatamam. Vizyonlarımın bana söylediği her şeyin onayıydı bu. Sonra, Mirliz, sanki tanrılar bana yardım etmeye kararlıydı. Sizi yoluma çıkardılar. Yardımınızın değerli olacağını düşünmüştüm. Ve yanılmadım. İkinizin de Obo'nun sırrını bilmenizi istiyordum. Ama, seslerim hakkında hiçbir şey söylemedim. Çünkü gerçek olsalar da, belki de sadece bir deliyle uğraştığınıza inanmanızı sağlardı. Ama Nanking'de öyle canlı bir vizyon gördüm ki, artık sıradan bir hayal olmadığına ikna oldum. Ve Obo geçidinde şüphe edemeyeceğim bir ziyaret daha geldi. Phyllis'in durdu. Bana çok dikkatle baktı, sonra anlatısına devam etti. Sanırım ne kadar bildiğimi merak ediyordu. Ama, diye devam etti neredeyse aceleyle. Bu kadar çılgın ve inanılmaz bir konuyu iletmekten çekiniyordum. O andan itibaren vizyon gece gündüz gözlerimin önündeydi, beni güvenli yollarla yönlendiriyordu. Yoksa ne ben ne de başka hiç kimse o son korkunç kar yolunda ilerleyebilirdi. Geri kalanını biliyorsunuz. Vadinin kenarına geldik. Ve bunun rüyalarımdaki vadi olduğunu biliyordum. Size o sabah her şeyi anlatmalıydım. Ama çığ geldi. Ve sonrasında, gördüğünüz gibi, bir korumanın ortasında sizden uzaklaştırıldım. Birkaç bilinçsizlik dönemi yaşadım. Ki bunun doktorların uyguladığı tedavinin bir parçası olduğunu sonradan anladım. Nihayet normale döndüğümde, bu şehrin kralı seçildiğimi öğrendim. Sizi ve hizmetçilerimi istedim. Hizmetçiler bir gün sonra geldi. O zamanlar yamaç eteklerinde ölü olduklarını zannediyordum. Bu yüzden görünüşleri beni pek şaşırtmadı. Sonra neden bana hemen gelmediğimizi sordum. 9 gölgelerin ertelemeyi tavsiye ettiğini öğrendim. Bu, o gizli bedenin varlığından ilk kez haberdar olduğum andı. Ama adlarının nasıl telaffuz edildiğinden, hesaba katılması gereken bir güç olduğunu anladım. Ve sonraki gelişmeler bu inancı doğruladı. Yavaş yavaş konumumu anladım. Bu konuşmada şunu söyleyebilirim. Taç giyme töreni sıradan bir izleyiciye ne kadar basit görünmüş olsa da, durum o kadar basit değil. Ve kadim kan kraliyet soyundan bir kızla kamuoyuna nişanlandım. Yani gücün sınırlı mı, diye sordu Poynting. Phyllis'in daha da öne eğildi ve sesini alçalttı. Durum böyle görünüyor, dedi. 9 gölge her şeye kadir. Onlar tatmin olur olmaz, hüküm süren Prens Callifaines'e tahttan çekilmesini tavsiye ettiler. Gerçek İskender'in gelmesi gerektiğini söyleyerek. Danışmak. Bu, 9'un eylemlerini tanımlamak için kullanılan kelimedir. Ama bu tavsiyeyi ihmal etmenin o adam için çok kötü sonuçlar doğurabileceğini şimdiden düşünüyorum. Callifeines iyi niyetle çekilmiş olsa da, emekliliğiyle barışıp barışmadığını bilmiyorum. Arkasında bir hizip var. Hatta bazıları taht hakkımı sorguluyor. Ve ben kendi başıma çok az otorite kullanmaya yatkınım. Konumum daha güvenli bir şekilde belirlenene kadar. Görüyorsunuz, diye bitirdi. Kayıp Hellas'ın kralı olmak her şey bal değil. Ama şimdi siz kendinizden bahsedin. Tüm bu süreçte ne yaptınız? Tahttan çekilme törenini gördük, dedi Poynting. Ama sonrasında Calliboas ortadan kayboldu ve biz neredeyse mahkum gibiydik. Yaklaşık 8 gün. Geri döndüğünde, senin isteğin olduğunu söyledi. Şehri görmemizi istiyordun. Zaten çok şey gördük. Büyük kuşların gizemi bizim için çözüldü, uçuş sanatından bir şeyler öğrendik. Ve dikili taşın üzerinde ne yazdığını da biliyoruz. İyiydi, dedi Phyllis'in sessiz bir coşkuyla. İşte böylece varoluşumuzun tam kalbine ulaştınız. Şimdi şeytanları, hayalet yüzü ve büyük kuşları gördünüz. Efsane başka neden bahsediyor? Beyaz mücevherler, onları gördünüz mü? Phyllis'in yüzlerimizden görmediğimizi anladı. O zaman henüz özel evlerimizi ziyaret etmemişsiniz, dedi. Bu nasıl olur? Eğer görseydiniz, çocukların beyaz mücevherlerle oynadığını görürdünüz. İngiliz çocuklarınızın bilyelerle oynadığı gibi. Bu taşlar kuzeydoğudan göle dökülen nehirden geliyor. Sibrenk Çikya bu konuda oldukça haklıydı. Ceviz büyüklüğünde elmaslar, yüzlerce güzergahta aşağı yuvarlanıyor. Gölün yatağı onlarla dolu olmalı. Calliboas'tan sizi oraya götürmesini isteyin. Ama taşlar konusunda fazla heyecan göstermeyin. Halkım bu şeylere değer vermez. Dış dünyadaki insanların elmas açgözlülüğü ise tüm anlayışın ötesindedir. Ve onlar bu şehveti büyük bir dehşet ve küçümsemeyle karşılıyor. Bu mesele hala bizim için büyük bir bilmece, dedim. Halkınızın dışarıda neler olup bittiğinden haberdar olmadığı anlaşılmıyor. Bu bilgi nasıl elde ediliyor?
Sesi aniden ciddileşti. "Burada söylersem," dedi, "inanmazsınız. Calliboas size kendiniz gösterecek. Ve çok daha fazlası sizi şaşırtacak." Bundan kısa süre sonra Filis'ten ayrıldık. Tahmini bol miktarda tatmin olmuştuk. Bizi şaşırtan çok şey görmüştük ve ben bunları ancak belirsiz bir şekilde anlayabiliyordum. Bu gözlerimle gördüm. Bu tuhaf insanların dünyanın geri kalanındaki olaylardan nasıl haberdar olduklarının yöntemini. Hala beni şaşırtan ve şüpheci bırakan bir manzaraydı bu. Ama öte yandan tartışmasız bir gerçek vardı. Dağ bariyerlerinin ötesinde neler olup bittiğinin farkında olduklarını biliyordum. En azından bundan emindim. Filis'in ile görüşmemizden sonraki gün, Calliboas odalarımıza geldi ve ona eşlik etmeye hazırlanmamızı söyledi. Filis'in etkisinin artık kendini hissettirmeye başladığı açıktı. Yaşlı adam artık sorularımızı dürüstçe yanıtlıyor. Hatta birçok tuhaf konuda gönüllü bilgi veriyordu. Sokaklardan, aromatik koku saçan sınır ağaçlarının arasından yürüyerek yaklaşık çeyrek mil İlerledik, kraliyet saraylarından uzaklaşarak bir avluya geldik. Burası halka açık değildi. Geniş bir avluydu, duvarları bina grubundan 50 metreden az olmayan bir mesafedeydi. Ortada ise şimdiye kadar gördüğümüzden çok daha büyük bir yapı yükseliyordu. Ana binanın içi de öyle, salonlar ve birçok oda. Bazıları misafirhanemizde alıştığımız muhteşem mermerle kaplıydı. Ama diğerleri açıkça laboratuvarlardı. Bizim için tamamen yeni bir düzen içinde bilimsel cihazlar barındırıyordu. Ve bir geçitte, büyük bir Pallas Athena heykeli bulduk. Zihinsel kültürün hakim olduğu bu şehirde, bu heykel oldukça ilginç bir şekilde öne çıkıyordu. Calliboas burada bize fısıldadı, iç odalardan çıkana kadar sessiz kalmamız gerekiyordu. Bu emre uymak hiç de kolay değildi. Gördüklerimiz karşısında defalarca duraksayıp hayranlıkla bakmak istedik. İlk başta bu kapalı salonların nasıl aydınlatıldığını ve havalandırıldığını anlayamıyordum. Ama ikisi de mükemmel bir şekilde sağlanmıştı. Tatlı bir hava ve tuhaf bir pembe aydınlanma her yeri sarıyordu. Ama ne bir rüzgar hissedebiliyordum ne de bu ışığı sağlayan bir lamba görebiliyordum. Artık duvarı birçok kabinle örülmüş kare bir koridora girmiştik. Kabinlerin hepsi küçüktü ve mermerden kanepelerle döşenmişti. Üzerlerinde çeşitli uyku derecelerinde formlar yatıyordu. Bazıları o kadar hareketsiz ve solgundu ki, yaşamın tükendiğini söylerdiniz. Ama bazılarında trans süreci tam gaz devam ediyordu. Birini birkaç dakika boyunca izledim. En garip olanı şuydu. Hemen çevresindeki ışık parlak olmasına rağmen, bu ışık çevreye yayılmıyordu. Trans durumu çok kolay ve derin bir şekilde sağlanmıştı. Bir kabinin önünde dururken içindeki kişi uzandı, bize hiç dikkat etmedi. Bakışlarını tavandaki mavi kıvılcıma sabitledi. Yarım dakika sonra sertleşti. Ölüler kadar solgun, derin bir uykuya dalmıştı. Hepsi farklı yaştaydı bu trans konular, gençten yaşlıya. Ama hepsinde derin bir maneviyatın damgasını gördüm. Bazıları uykuda dudaklarını hareket ettiriyor, mırıldanıyordu. Bir ara, bir hizmetçinin trans hastasının yanına oturduğunu ve sözlerini dikkatle dinlediğini gördük, ama hiçbir şey yazmıyordu. İçerideki sonraki oda, tüm binanın merkeziydi. Yaklaşık 20 yard karelik bu oda, sağlam mermerden yapılmış bir kaide barındırıyordu. Üzerinde ise camlı bir küre. Bu küre, binanın her yerinde fark ettiğim meraklı gül tonlu ışığı yayıyordu. Bu lambanın görüntüsü yeterliydi. Ama ne anlama geldiğini düşünmeye başladığımda şaşkınlıkla dona kaldım. Az önce ayrıldığımız koridorda parlak mavi bir ışık görmüştük, ama parlamıyordu. İşte burada ise son yarım saattir sonsuz sağlam mermer duvarların arasından bize görünen o yumuşak pembe ışık kaynağı yatıyordu. Bunu bana sonradan açıkladılar. Ama dürüstçe itiraf etmeliyim ki açıklama, az bilimsel anlayışımın ötesindeydi. Bu halk, ışık radyasyonunu artırmak veya bastırmak için başarılı olmuştu, istediğimiz zaman. Doğanın yasaları olarak gördüğümüz şeyleri tersine çevirmek, bu hala benim için bir gizem. Calliboas bizi şimdi avluya geri götürdü, sonra başka bir binaya geçti. Oradan hafif bir ses uğultusu geliyordu. Salona girerken alçak banklarda oturan büyük bir genç topluluğu gördük. Calliboas'a benzeyen uzun boylu, gri saçlı yaşlı bir adam onlara hitap ediyordu. Açıkça bir öğretmendi bu. Calliboas'tan işaret geldi ve ders devam etti. Ben bu yaşlı adamı şaşırtıcı bir akıcılıkla anlayabildiğimi fark ettim.
Öğrencilerine insan zihnini öğretiyordu. Ara sıra birini çağırıyor. Şaşırtıcı bir kolaylıkla hipnotize ediyor ve hipnozdaki kişinin abartılmış güçlerini diğerlerine gösteriyordu. Sonra öğrenciler birbirlerini hipnotize etmeye başladı. En yetenekliler alkışla karşılanıyordu. En az başarılılar ise uzun ve zahmetli çabaları nedeniyle acımasızca küçümseniyordu. Avrupa'da gördüğüm sahne performanslarını hatırlattı bu bana. Gençler arasında okulun lideri olarak tanımlanan biri vardı. Aynı anda en az 6 arkadaşını hipnotize ediyordu. İnanılmaz bir sergi. Zihinlerinin tam kontrolünü elinde tutuyordu. Onları istediği kadar derin uykuya daldırıyor. Bu güçle sanki bir çocuk renkli bir balonla oynar gibi oynuyordu. O kadar hafifçe hipnotize edilmiş bir çocuk vardı ki. Operatörün onu gerçekten uyutmadığını düşündüm. Bunu öğretmene söyledim. O da bana yarı eğlenmiş, yarı kötü niyetli bir bakış fırlattı. Ve gençliği sorgulamam için işaret etti. Bu beni şaşırttı. Öğrencinin başarıyla hipnotize edildiğini düşünmüştüm. Ama öğretmen onu sadece hipnotize olmuş olarak değil, kahin görmek istiyormuş gibi sunmak istiyordu. Poyning'in dirseğimi sıkıştırdığını hissettim. "Sor ona," diye fısıldadı İngilizce, "güney eteklerindeki mezarın yakınında zeminde ne var?" Soruyu sorarken, hem Calliboas'ın hem de öğretmenin gözlerinin üzerimde yoğunlaştığını fark ettim. Çocuk tam 1 dakika tereddüt etti, sonra dereler gibi mırıldandı. "Anlıyorum. Çalışıyorlar," diye ekledi. Poyning'e baktım. Yüzünde kuru bir şüphecilik vardı. Ben de inanmakta güçlük çekiyordum. Ve anlaşmaya sinirlenmeye başlamıştım. Bu halkın, gerçekten harika şeyler gösterebilecek bu insanların, yabancıları etkilemek için bu kadar küçük bir hilekarlığa başvurması mümkün müydü? Ama bunun böyle olduğu da çok netti. Sözde hipnotize edilmiş çocuk, o uzun tereddüt sırasında. O noktada yamaçta şimdi nasıl bir durum olabileceğini düşünmüş ve sadece tahminini ikinci görüş olarak sunuyordu. Herhangi bir test tatmin edici değildi. Çünkü ifadesini doğrulayacak hiçbir aracımız yoktu. Bunu Calliboas'a söyledim. Öğretmen yine o yarı kötü niyetli bakışı attı, ki bu şüphemi daha da derinleştirdi. "Yabancıya daha ikna edici kanıtlar vereceğiz," dedi öğretmen karamsar bir şekilde. Ve hipnotize edilmiş genci kendisi sorgulamaya başladı. "Yabancı cübbesinin altında ne taşıyor?" diye sordu. Bir an bile tereddüt etmeden cevap geldi. "Bir kitap taşıyor." "Ne türden?" "Bizim tarzımız değil." "İçinde ne var?" "Çok yazı." "Yazı ne diyor?" "Bilinmeyen bir dilde." Bir duraklama oldu. Bunların dahi yani bir numaradan ibaret olduğunu düşünmeye başlamıştım. Öğretmen, defterimi 2 şekilde öğrenmiş olabilirdi. Ya giysilerimin altında görmüştü ya da Calliboas'tan öğrenmişti. Ve öğrencisine, giysilerimin altında bir şey olduğunu düşünce aktarımıyla iletmişti. Ama sonrasına hiç hazır değildim. Öğretmen, çocuğun eline bir levha ve bir kalem koydu. "Şimdi," dedi çok kararlı bir şekilde, "gördüğün yazının son kısmını kopyalayacaksın." Ve çocuk, hemen yazmaya başladı. Yavaş ve zahmetli bir şekilde. Yaklaşık 3 satırı doldurdu. Sonra durdu. "Neden artık yazmıyorsun?" "Sonrasında yazı yok." "Yazdığın kelimeler neler?" "Anlamıyorum." Öğretmen tabelayı bana verdi. "Bu mu, yabancı?" dedi. "Kitabında yazdığın yazılar mı?" Sayfayı aldım ve neredeyse düşürüyordum elinden. Yazı açıkça satır satır kopyalanmıştı. Bir çizim gibi ve anlamını kavramadan. Yine de gayet okunabilirdi. Şöyle yazıyordu. Poynting ise neden güney eteklerindeki mezarı ziyaret etmemize izin verilmediğini açıkça soruyor. Bu, son girişimimi hatırlatıyordu ve kendime kızmaya başladım. Bu zamana kadar bu tuhaf insanlara neredeyse her şeye inanır hale gelmiştik. Ya İngilizce biliyorlardı? Yazdığım cümle pek suçlayıcı değildi. Ama güvensizliğimize dair bir ipucu vermeye yeterliydi. Poynting ise şaşırtıcı bir şekilde endişeli değil, memnun görünüyordu. Yazıyı okuduktan sonra Calliboas'a çok düz bir bakış attı. İçinde neredeyse bir meydan okuma vardı. Ona soğukkanlılıkla söyledik. Artık testten memnun olduğumuzu ve geri çekildik. Yaşlı adamın şüpheleri uyanmışsa, bunu mükemmel bir şekilde gizledi. Güneş ışığında bir kanepeye atıldı ve sanki sıradan bir şey olmamış gibi konuşmaya başladı. "Bugün gördüğünüz her şeyi anladınız mı, yabancılar?" diye sordu. "Her şeyi değil," dedim. Büyük salonun çevresindeki çukurlarda birçoğu kendini sahte uykuya bırakmıştı. "Ne amaçla?" "Böylece," diye yanıtladı yaşlı adam,
bu şehirden çok uzaklarda gerçekleşen olayları öğrenebiliriz. Dış halkların dünyasını hiç ziyaret etmemiş olanlarımız. Onların ne yaptığını başka nasıl bilebilir? Biliyorsunuz demek istiyorsun, diye bağırdı Poynting. Calliboas başını eğdi. Öyle, dedi. Ve bu sana garip mi geldi? Garip, imkansız. Yaşlı adamın gözlerinde küçümsemeye benzer bir acıma gölgesi belirdi. Neden imkansız? Diye sessizce söyledi. Bu dünyadaki en büyük gücü. İnsan zihnini bilmemek için bu kadar cahil misiniz? Dünyanın efendisi, insan ya da doğanın güçleri. Bilinçli zihin ya da kaba şiddet. Nasıl davrandığını bilmediği bir hareketten daha güçlü ne olabilir? Hatta dış dünyadaki halklar bile, bu konuları incelemeyi hiç düşünmeyenler bile. Şimdiye kadar şu kadar ilerledi, zihin, maddeyi kontrol edebilir. İnsan beyninden uzakta hareket edebilir, ki bu onun kaynağıdır. Peki ya yüzyıllardır şehvet, açgözlülük ve batıl inançlardan arınmış bir şekilde bu konuları inceleyen bizim bilgelerimizin ne kadar daha fazla bilgisi var? İnsan ruhunun projeksiyonu sanatı çok erken yaşta anlaşıldı ve aramızda uygulandı. Bugün onu yüksek bir etkinliğe getirdik. Ama nasıl yapılır, diye bağırdım. Bilgeleri iş başında gördünüz, dedi Calliboas. Onlar sahte uykuya dalar. Beden kanepede yatarken ruh dünyayı dolaşır. Uyku, farklı bilgelerde farklı etkiler gösterir. Bazılarında, biz buna gölge deriz. Ruh dışarı çıkarken beyin içeride uyanık kalır. Onların yanında her zaman bir kayıt cihazı bulunur. Diğerleri ise sadece uyanışta gördüklerini bilir ve kendileri için kayıt yaparlar. Her gün bilgelerimiz o koridorlarda çalışır. Vizyonları toplanır ve karşılaştırılır. Böylece dünyanın tam bir resmi oluşur. O fotoğraf, dedi yaşlı adam küçümseyerek, genellikle bize bir uyarı olarak hizmet eder. Halkınızın zalimlik, nefret ve hoşgörüsüzlük içinde nasıl yaşayıp öldüğünü biliyoruz. Bilgelerinizi nasıl reddettiğinizi ve zulmettiğinizi, alçakları nasıl yücelttiğinizi. Ama bilgelerin ruh gezintileri tamamen kârsız da sayılmaz. Az sayıda filozofun yaptığı bazı keşifleri de izledik. Ama dürüst olmak gerekirse, keşfettiğiniz çok az şey var ki biz onu yüzyıllar önce zaten bilmiyorduk. Söyle bana, Calliboas, dedim. Sadece bilgi olanlarınız mı bu zihin projeksiyonu konusunda yetenekli? Gerçekten hayır, diye yanıtladı. Sadece güce sahip olduğu düşünülenler, gezgin ruhlar salonunda yeni başlayanlar olarak seçilir. Ve sonunda dünyanın geri kalanını gözlemleyen bilgelerimiz olurlar. Ve bilgelerden biri ruhunu yansıttığında, diye sordum. Dış dünyadan herhangi biri tarafından görülebilir mi? Ruh sadece ruhun gözleriyle görülebilir. Dış dünyada kaç kişi böyle bir vizyona sahip? Ama sahip olan biri için, vizyon gerçek bir bedensel varlık kadar gerçek görünmeli. Ve başka biri görebilir mi? Hevesimi gizlemeye çalışarak sordum. Yaşlı adamın parıldayan kara gözleri içimden geçiyordu. Mesele belirsiz, dedi ve bilgi adamlarımız üzerine karar verme konusunda tereddüt ediyor. Hem lehine hem de aleyhine tuhaf kanıtlarımız var. Tavrında o belirgin sorgulayıcı ipucu vardı. Daha fazla ısrar etmenin işe yaramayacağı belliydi. Ama bu insanların, Filis'in dış dünyadan gelişini nasıl açıkladığını öğrenmeye kararlıydım. Calliboas tereddüt etmeden yanıt verdi. Bilgelerimiz şöyle düşünür, dedi. Yaşadığımız bu evren, sınırlı sayıda temel formdan oluşur. Birbirini sürekli etkiler ve tepki verir. Bu nedenle, olası yeniden gruplanma sayısı ve etkinlik zincirleri sınırlıdır. Ama tepkiler sonsuza dek devam eder. Bu nedenle, gerçekleşen her olay daha önce sonsuz sayıda kez gerçekleşmiş olmalı. Ve gelecekte de sonsuz kez tekrarlanacak. Sadece o tam olay değil, her derece benzerlik derecesindeki yaklaşımları da. Böylece, bu dünyadaki büyük kurucumuzun varoluşu, sınırlı sayıdaki olası olaylardan biri olarak nispeten kısa bir geçimden sonra tekrar etmesi olağandır. Bu 22 yüzyıl, evrenin tarihinde sadece bir an. Ama bir fark var, Büyük Fatih bu vadiye geldiğinde, dünyayı ve insanlığı umutsuzlaştırmıştı. Şimdi ise kendi kayıp insanlarını bulmak için geldi. Poynting bana baktı. Oldukça tuhaf, diye mırıldandı İngilizce. Nietzsche'nin sonsuz tekrarını evden bu kadar uzak bir yerde bulmak. Calliboas isme kulak dikti. O filozofun gerçekten eski gerçekleri yeniden keşfettiği doğru, dedi. Ama eski gerçekleri keşfetmek, eski yalanları tekrarlamaktan iyidir. O halde, dedi Poynting,
Halkın geri dönen kralı bekliyordu. Ama hepsinin onu hemen tanıması garip değil miydi, yüzünü görür görmez. Kalliboğaz sessizce ayağa kalktı ve avlunun başka bir bölümüne doğru yol gösterdi. Mağara benzeri bir odanın önünde durduk. İçinde sadece tek bir nesne vardı. Görünüşe göre yarı can büyüklüğünde, demirden yapılmış bir heykel. Yüzeyi pasa karşı dayanıklı olacak şekilde işlenmişti. Ve o özellikler, Saunders Phillison'ın şaşırtıcı derecede hassas bir görüntüsüydü. Bu zaten yeterliydi şaşkınlık için. Ama beni asıl şaşırtan şey başkaydı. Heykel, bir tel üzerinde duruyordu. Örgü iğnesinden biraz kalın bir tele. Sanki havada asılı gibiydi. Büyük kurucumuzun birçok görüntüsü var, dedi Kalliboğaz. Ve tüm halkımız bu görüntülerle birbirini tanır. Ama hiçbirine bu kadar değer vermeyiz. Onu, heykeltıraş arkadaşı Deynokrates yaptı, onu buraya takip eden sadık grubun bir üyesiydi. Ama nasıl duruyor? Bir tel onu taşımaya yetmez ki. Yaşlı adamın sert tavrının üzerinde kısa bir eğlence ışığı belirdi. Tel onu tutmak için orada, dedi. Bu, heykeltıraşın hayal gücünün bir oyunuydu. Bu odanın çatısı, dağlardan kazılan demiri çeken taştan yapılmış büyük levhalardan oluşur. Yanınızda demir bir şey varsa yaklaşmayın. O gün Kalliboğaz'dan ayrılmadan önce, gölün doğu kıyısı boyunca yürüdük ve beyaz mermerden yapılmış yüksek dairesel bir kuleye ulaştık. İç bir merdivenle çatıya çıktık. Orada bir bekçi ve hayal edilebilecek en yaratıcı cihazlardan biri bekliyordu. Platform, göğüs hizasında bir parapetle çevriliydi. Üzerinde, şeffaf bir çakıl benzeri kayadan yapılmış sürekli bir teleskop düzeneği vardı. Hangi yönde bakarsak bakalım, çevredeki vadiler, etekler, hatta dağların üst yamaçları İnanılmaz derecede yakın görünüyordu. Kalliboğaz'ın sözleri arkamızdan geldi. Bakın şimdi, yabancılar. Öğrencinin aklı vadinin üzerinde yaparken anlattığı şeye eşit mi? Poynting güneye bakıyordu. Erkekler var, dedi tuhaf bir sesle. Ne yapıyorlar? Mezarı korumak için bir duvar inşa ediyorlar. Büyük kar yağdığından beri, o bölgede dağlardan yeni akarsular fışkırmıştır. Mühendislerimiz suyu kanallara yönlendirmeyle meşgul. Şimdi ise düzensiz akıyor. Ve mezar sağlam kayadan yapılmış olsa da, koruyucu duvar inşa etmeyi akıllıca bulduk. Poynting bir süre kristalden bakarak kaldı, özellikle mezara ve bizim geldiğimiz yöne doğru. Sanırım ikimiz de aynı şeyi düşünüyorduk, bu kuleden ilk yaklaşımımız görülmüştü. Ve burada bir izleyicinin her zaman görevde olduğu anlaşılıyordu. Kuleden indik ve Kalliboğaz'ı takip ederek gölün kuzeydoğu kıyısına geldik. Buraya akan dere büyük değildi, ama hızlı akıyordu. Aniden, ağır bir girdapla, devasa bir balık akıntının ortasında yükseldi ve doğrudan durduğumuz kıyıya doğru geldi. O kadar şaşırtıcıydı ki, itiraf etmeliyim, bir anlığına kaçmak istedim. Sonra fark ettik yanılgımızı. Balık değildi bu. Sıkı oturan bir dalış kostümü giymişti adam. Gözlerinin üzerinde şeffaf boynuzlu daireler, kolları için eldivenli kaplar vardı. Bacaklar ise bir balığın kuyruğunu taklit etmek için büyük bir kola yerleştirilmişti. Ve bu yüzme hareketi, benzersiz bir kolaylık ve hızla icra ediliyordu. Dalgıç kıyıya geldi, balık derisini çıkardı ve Kalliboğaz'a derin bir saygıyla eğildi. Bu adam, dedi Kalliboğaz bize dönerek, şehrin çocukları için en sevilen kişi. Görevi, nehir ve gölün yatağına yüzmek ve onlar için bu güzel oyuncakları toplamak. Kalliboğaz sepetin üzerine eğildi, bir avuç taş çıkardı ve bana verdi. Meraklı çakıllardı. Kaba cam gibi yara izleri taşıyordu. Ama ara sıra pürüzlülükten şiddetli bir parıltı çıkıyordu. Güneş ışınları açıkta kalan bir yüze çarptığında. Bu konuda hiç şüphe yoktu. Büyük elmaslardı. Poynting bir tane aldı, sanki inceliyormuş gibi ve beni çok nazikçe dürtükledi. Daha kolay olmaz mıydı, dedi, taşları sürükleyerek almak için nehri kullanmak. Ve Kalliboğaz, ilk ve son kez, kıkırdadı. Kasvetli bir kahkahaydı. Ama şefkate en yakın mesafe buydu onun için. Çocuklar taşları bu şekilde elde ettikleri için daha çok değer veriyor, dedi. Çoğu zaman eski balıkın onlar için dalış yaptığını görmeye gelirler. Bir avuç daha alıp bana verdi. Senin taşıyabileceğin kadar al, dedi, yüzünde hala kasvetli yarım gülümsemesi. Belki şehirdeki çocuklar senden onları istesin. Geldiğin dünyada insanlar bu taşlar için suç işler. Ama en azından sen böyle bir cazibeye karşı çıkıyorsun.
Bu bir ipucu muydu, bir tehdit miydi? Bir gün bu vadiden çıkamayacağımıza dair örtülü bir mesaj mıydı? Garip bir şekilde, o günden itibaren koşullarımız her açıdan iyileşmeye başladı. Vadi halkı tarafından giderek daha olumlu karşılanıyorduk. O şüphe atmosferi, hem Poyning'in hem de benim hissettiğimiz, erimişti. Phillison ile birkaç kez görüşme fırsatı bulduk. Durumunu istikrarlı bir şekilde pekiştirdiğini, memnuniyetsiz Callie Fanes partisini kazandığını anladık. Hatta bir gün, artık 9 gölgenin oy birliğiyle desteğine güvenebileceğini söyledi. Bu bizi oldukça şaşırttı. Callie Boas'ın o karanlık gizli bedenden biri olduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Ama zamanla bir şeyin farkına vardım. Phillison, eski arkadaşlarına karşı her zaman samimi ve gösterişsizdi. Ama giderek bu toprakların ruhuna daha derinlemesine giriyordu. Ve içinde bizim için bir endişe gölgesi büyüyordu. Kelimelerle asla ele vermese de. Hissedebiliyordum. Sanki onun gibi, Çinli hizmetçileri gibi. Bizim de yavaş yavaş burada kök salacağımızı ve dış dünyaya dönme arzumuzu kaybedeceğimizi umuyordu. Bu düşünce beni dehşete düşürdü. Bizi buraya bağlamak için her şey yapılıyordu. Daha güzel odalar verildi, hizmetçilerimiz arttı, en yüksek soyluların meclisine sunulduk. Bir festival haftasında dramatik gösteriler, olimpiyat oyunları ve ziyafetler düzenlendi. Ve endişeyle fark ettiğim gibi, kızlar da tanıştırıldı. Zihin kültürünün unsurlarına dair bile eğitim aldık, ama itiraf etmeliyim ki başarımız çok azdı. Ruh yansıtma tamamen üstümüzdeydi. Hipnotik denek olarak da ikimiz de oldukça tatmin edici değildik. Profesörler, bizi uyutmaktaki zorluğu, nezaket sayılabilecek bir şekilde zekamızın yavaşlığına bağlıyordu. Yani zihin gücümüze değil, zekamıza. Ama bir tesellimiz vardı, uçuş sanatında hızla ilerliyorduk. Ve bu bölüm, tüm kaderimizi çevirir. Birkaç haftadır uçmayı öğreniyorduk. İlk başta en büyük zorluğumuz, gerçekten kanatlarla yerden yükselebildiğimiz hayranlığını aşmaktı. Bunu yendikten sonra da kendimizi toparlamamız zaman aldı. Kafamızın arkasında her zaman gizli bir düşünce vardı. Kontrolü kaybedersek, düşük irtifada kalmanın daha iyi olacağı. Ama tam tersi oldu. Deneyim bize gösterdi ki, aramızda birkaç yüz feet olması, dünya ile aramızda, kanat satın almada çok daha iyi bir nefes alma alanı sağlıyordu. Sonunda özgüven kazandık. Ve bu büyüdükçe, bende en azından spora karşı büyük bir tutku gelişti. Sabah uçuşumu günün geri kalanında kaçırmazdım. Sadece büyüsü için değil, yüksek seviyelerin havası ve muhteşem egzersizin getirdiği sertleşme içinde. Bir sabah, okulun üzerinde yaklaşık 300 feet yüksekte süzülürken, Poynting aniden şehre doğru uzaklaştı. "Nereye gidiyorsun?" diye bağırdım. "Eve," diye bağırdı. "Evimizin buradan nasıl göründüğünü görmek istiyorum." Şehrin üzerinden doğrudan uçan birini daha önce hiç görmemiştim. Bunu yasaklayan bir kural olduğuna da inanıyordum. Poynting'e geri dönmesini bağırdım. Aşağıdan hafif bir çığlık geldi. Bir emir. Ama Poynting çok öne geçmişti ve duyamıyordu. Aptallığına lanet ederek peşinden koştum. Kısa sürede Büyük Beyaz Denizi'nin, yani binaların tam üzerinde süzülüyorduk. Sorunlarımız orada başladı. Şehri yer seviyesinden oldukça iyi tanıyorduk. Ama yukarıdan bakınca, şaşırtıcı bir benzerlik vardı mermer çatılar ve avlular arasında. Döndük durdu, ta ki Poynting evimizi labirentten tanıdığını sanana kadar. Ve güvenle inmeye başladı. Sonra aniden durdu. "Burası yanlış yer," diye bağırdı ve kanatlarını çırparak tekrar kalkmaya çalıştı. Ama çok geçti. Manevra yapacak yeri yoktu. Kanat ucu, avlunun kenarındaki büyük bir binanın saçağına çarptı. Ve dehşetle gördüm. Kolları yukarı fırladı, vücudu dümdüz aşağıya daldı. Mermer döşemeye düşen sesi beni hasta etti. Sorunsuz bir şekilde inerek kanatlarımı çıkardım ve yanına koştum. Poynting yan yatıyordu. Ekipmanının dağınık enkazının ortasında. "Sadece ayağım," diye homurdandı. Ama kelimeyi söylerken yuvarlandı ve bayıldı. Birkaç saniye içinde bedenini dağınıklıktan çıkardım ve yaralanmaları incelemeye başladım. Poynting neredeyse hemen kendine geldi. Ama sağ bileğine dokundu, irkildi ve keskin bir çığlık attı. "Bir kosta al, Mirliz," diye dişlerini sıkarak mırıldandı. Bir kemik kırıldı. O anda arkamda hafif ayak sesleri duydum. Dönünce bir kadın gördüm. Görünüşe göre binanın sütunlu kapısından yeni çıkmıştı. Poynting dirseğine dayanarak kendini kaldırdı ve ona büyülenmiş gibi baktım. Ve maalesef,
Şimdiye kadar o kadar iyi koruduğum terbiyemi unuttum. Böyle bir güzelliğin ani görünmesi herhangi bir erkeği dengesini bozabilirdi. Kadının teni çevresindeki mermer kadar beyazdı, gözleri gökyüzünden derin mor görünüyordu. Yüz hatları kelimenin tam anlamıyla ihtişamla oyulmuştu. Saçları saf mavi siyah tonunda, omuzlarından muhteşem bir şelale gibi dökülüyordu. O kadının kimliği karıştırılamazdı. Saunders Phyllis'ın nişanlısıyla tanışmıştık biz. Ve bu oydu. Kadim kan kraliyet prensesi. Tarif edemeyeceğim bir zarafetle Poyning'in yanına diz çöktü. Yüz hatları o kadar derin bir şefkat ifadesine bürünmüştü ki. Neredeyse ben yaralanan taraf olmadığıma pişman oldum. "Küçük yabancı," diye müzikal bir sesle mırıldandı. Eskiden Ikaros gibi gökyüzüne uçacak kadar cesur davrandı ve Ikaros gibi o da düştü. Anında ayağa kalktı, ellerini çırptı. Birkaç görevli şaşkınlıkla koşarak geldi. Sonra bir doktor ortaya çıktı. Prenses ona kibir ve otoriteyle döndü. "Küçük yabancının ayağında yara var," dedi. "Ona hiçbir rahatsızlık vermeden bağlayacaksın. Sonra onu kendi evine götürecek ve iyileşene kadar bakacaksınız." Doktor alnını neredeyse kaldırıma indirdi ve hemen Poyning'in yanına diz çöktü. Prenses diğer tarafta diz çöktü. Ayağını yumuşak bir atele yerleştirirken. Harika beyaz elini Poyning'in alnına koydu. "Yaralanman için korkma, küçük," dedi yavaşça. "En yetenekli şifacılar size en yüksek becerilerini gösterecek. Birkaç gün içinde tekrar yürüyecek ve uçacaksın. Bu şeyler kesinlikle dediğim gibi olacak. Elveda." Poyning'in dudakları hareket etmeye başladı. Ama onlardan hiçbir ses duymadım. Yüzünde şaşkınlık ve derin hayranlık birbiriyle boğuşuyordu. Kırık ayağını unutmuş gibiydi. Bir an sonra prenses kayboldu. Poyning, 8 hizmetçi tarafından taşınan bir sedye ile evimize götürüldü. Calliboas, alışılmadık derecede sert ve kasvetli bir halde. Neredeyse evimize gelir gelmez oradaydı. Şehir üzerinden kaçışımızı ve kraliyet saraylarının avlusuna inişimizi duymuş gibiydi. Ama Poyning'e tedavi için doktor göndermekten öte bir şey söylemedi. Ve şimdi bir kez daha, bu vadinin insanların muhteşem cerrahi becerisine tanık oldum. Her kelimeden tamamen emin olabilirim. Çünkü her şeyi uzaktan ve sonra arkadaşımın yattığı kanepenin yanından izledim. Kırık kemik, kraliyet avlusundan ayrılmadan önce zaten yerleştirilmişti. O dahiyane yastıklı atel çıkarıldı. Doktorlar Poyning'in üst bacağını ve ayak bileğini sıcak suyla yıkadı. Ki bunun yoğunlaştırılmış şifa suyu olduğunu sanıyordum. Sonra 2 ilginç ahşap kutu üretildi ve hasarlı ayağın her iki yanına birer tane konuldu. Doktor her birine gümüş bir cihaz taktı. Bir dünya tekne kilidine benzer şekilde biçimlendirilmişti. Boynuzlar Poyning'in bacağının hemen altına kaydırıldı. Sessiz bir, pilin ayarlaması yapıldı. Bu, yarım saat pozisyonda bırakıldı. Sonra kaldırıldı. Doktor Poyning'e küçük bir şişeden birkaç damla verdi ve onunla konuşmaya başladı. Aynı sözleri defalarca duydum, bu hipnotizmin tedavinin bir parçası olduğunu gösteriyordu. "Şimdi uyuyacaksın," dedi düz ve monoton sesiyle. "Seni uyandırmak için iyileşme yönünde olacağız. Kemik birleşecek, ağrı ve şişlik kaybolacak. 3 gün sonra yere ayak basacaksın. Ve her zamanki gibi güçlü bulacaksın kendini. Bu şeyler başka türlü olamaz. Çünkü böyle söylenmiştir. Şimdi uyuyacaksın." Bu 2 ya da 3 dakika sürdü. Ve itiraf edeyim, ben de neredeyse uyuyordum. Kendimi zorlukla ayakta tuttum. Doktor güvencelerden sorulara geçmişti. "Şimdi ne yapacaksın?" diye sordu. "Uyuyorum," diye yanıtladı Poyning'in uykulu sesi. "Ve uyanırken, iyileşmeye doğru yola gireceğim." "Peki ya 3 günden sonra?" "Ayağımı yere basacağım. Her zamanki gibi güçlü olacak." 3 günde. Sözler anlaşılmaz bir mırıltıya dönüştü. Sessizlik. Doktor bana döndü. 24 saat uyuyacak," dedi. "Uyandırmaya çalışma. Ve uyandığında, şimdi söylediklerimi ona anlatma, çünkü hatırlamayacak. Ama 3 gün sonra, söz verilen şeyi hatırla onun için. O tekrar yürüyecek." O gece, misafir odamızda yalnız otururken Calliboas yanıma geldi. Poyning'in uçuş okulundan sapmasına izin verdiğim için ve yasak bir çeyrek üzerine indiği için. Beni sert bir şekilde azarladı. Yaşlı adam beni ikimizden de yaşça büyük olduğum için sorumlu tutuyordu. Ve ben o anda, kesinlikle hissetmediğim bir pişmanlık taklidi yapmaya karar verdim. Özellikle Calliboas'ın gözünde iyi kalmak istiyordum.
Çünkü o gizem kutularının sırrını ondan almaya kararlıydım. Ama olmadı. İçinde, dedi yaşlı adam soğuk bir şekilde, eğitilmemiş zihinlerin anlayamayacağı bir güç var. Dikkat et ve merak etme. Sırlarımıza çok derin daldın, yabancı. Ve bilgi çok güçlü sende. Bununla gitti. Bilmeceyi kendi başıma çözmem için bırakılmıştım. Saatlerce uyanık yatarken, bu gücün ne olduğunu hayal etmeye çalıştım. Ve sonunda tek bir sonuca kaldım. Kendi çözümümün bilmecenin kendisinden daha şaşırtıcı olduğunu itiraf etmek zorunda kaldım. Calliboas, dünyanın en büyük gücü olarak insan zihninden bahsetmişti. Ve uzun zamandır düşündüğümde, o iyileştirici kutular ile güç odaklı kanatların aynı şeyin farklı örnekleri olduğu sonucuna vardım. Bana öyle geldi ki, bir büyücü süreciyle. Belki elektriğin maddi maddelerde biriktirilmesi gibi. Her ikisi de insan zihninin gücüyle yüklenmişti. Poynting ertesi öğle vakti uyandı. Ne olduğunu hatırlamıyordu. Yanında kaldım o günün çoğunu. Garip bir şekilde huysuz ve depresifti. Bir kere, dalgın bir şekilde. Phyllis'in nişanlısının alışılmadık derecede hoş bir hanımefendi olduğunu söyledi. Ve bunun şanslı bir felaket olduğunu ekledi. Onu yanlış avluya bırakmıştı. Ama çok az konuştu. İkinci günde etkinlik ve ziyaretçi olmadan geçti. Ama ikinci gece oldukça sıra dışı bir şey oldu. Poynting'in uykusunda konuştuğunu duydum. Yatak odalarımız yüz yüzeydi. Kapıların üzerinde her zaman asılı bir perde vardı. Gece yarısından sonra belirgin bir konuşma fısıltısı duydum. Bu beni şaşırttı. Dağlarda birlikte haftalarca uyumuştum ve asla böyle bir şey olmamıştı. Üstelik ses bölük pörçüktü. Sanki diyalogların bir kısmı silinmişti. Ertesi gün onu yakından izledim. Doktorun hipnotik önerisinin iz bırakıp bırakmadığını merak ediyordum. Öğle vakti harekete geçtiğini gördüm. Tavrı giderek heyecanlı hale geldi. Saat 11'e doğru yaralı ayağındaki çarşafı attı ve dikkatlice dokundu. Tabii ki tamamen kara büyü ve şeytanlık, diye mırıldandı. Ama atel tutucularını çekiyordu. Sonra zekice bir ses duydum, mermere çarpıyordu. Artık bunu istemeyeceğim, hissedebiliyorum. Bakalım şimdi. Ayağını yere koymuş, ağırlık vermeye çalışıyordu. Bir sonraki an ayağa kalktı. Yanına koştum. Allah aşkına, biraz yumuşak ol, diye bağırdım. Kemiği tekrar kırarsan onarması aylar sürer. Sabırsızca kolumdan fırlattı. Çok teşekkürler, Millies, ama sanırım ihtiyacım yok buna. Harika değil mi? Prenses Helene 3 gün sonra tekrar yürüyeceğimi söylemişti ve adının Helene olduğunu nereden biliyorsun, diye sordum. Poynting bana tuhaf bir bakış attı. Adı bu zaten, dedi. Bilmiyor muydun? Bilmiyordum. Ve nasıl öğrendiğini de anlamıyorum. Hiç duymadım bu adı. Parmaklarını saçlarının arasından geçirdi. Garip, diye mırıldandı. Unutmuş olmalısın. Eğer Calliboas bize söylemediyse bile, yine de bilmem gerekmez miydi? Ama işte şuna bak, Millies. Ve yerde zıplıyordu, ara sıra 3 gün önce kırılan bileği üzerinde durup esnetiyordu. Bu zamanlarda şehri o kadar iyi tanımıştık ki sık sık Calliboas olmadan dışarı çıkıyorduk. Ama şimdiye kadar hep gündüz çıkmıştık. Şimdi fark ettim ki, Poynting'in iyileştiği ilk gece evden tek başına çıktığını gördüm. Aynı şey ertesi gece de oldu. Birkaç kez daha. Huzursuzlanmaya başladım. Sanırım hala o şehri uçarak aptalca içine saldığım saçmalıktan dolayı acı duyuyordum. Ama içinde bundan daha fazlası vardı. Stephen Poynting'te bir değişim fark ediyordum. O, mükemmellik katmanı, onu Çin'den çıkardığımızda var olan, neredeyse tamamen aşınmıştı. Deneyimle sertleşiyor, iradesini geliştiriyordu. Ve bana karşı gizemli bir mesafe oluşturuyordu. Bu ikimiz gibi iki insanın yaşayabileceği inanılmaz görünse de, gerçekti. Yaklaşık 8. gecede, yine tek başına çıktığını gördüğümde. Bir de hizmetçilerden birinin peşinden çıktığını gördüm. Yeter dedim. Eğer yapılacak bir casusluk varsa, ben kendim müdahale ederdim. Sessizce avluya ve sokağa kaydım. Ay belirsiz bir aydınlık veriyordu. Poynting'i göremiyordum ama görevli hemen önümdeydi. Gölge gölge ilerleyerek takip ettim. Bir süre sonra kovalamaca beni terk edilmiş bir şehir çeyreğine götürdü. Karanlık bir portiko altına kayboldu ve yaklaşık 2 dakika boyunca görüşümden çıktı. Yavaşça yaklaştım, duvarların ve ağaçların altında kendimi gizleyerek. Sonunda, yaklaşık 30 yard ileride, bir figür ortaya çıktı ve her yönde baktı. Kimse yoktu etrafında.
Sonra bir duvara yaklaştı, ayağını bir kaideye koydu, kendini yukarı sallayarak diğer tarafa geçti. Duvara sessizce yaklaştım ve dinledim. Ses yoktu. Cesur bir adım atmam gerekiyordu. Yoksa izimi tamamen kaybederdim. Kaide buldum, ayağımı üzerine koydum ve kendimi fırlattım. Duvar geniş ve nazikçe eğimliydi, casusluk için ideal bir nokta. Hareketsiz yatıyordum, iç kenarın üzerinden bakıyordum. Uzakta büyük bir bina yığını yükseliyordu. Muhteşem ve gümüşi, ama daha yakında küçük bir pavyon vardı. Kubbeli çatı, yivli sütunlarla desteklenmiş. Bu yapının gölgesinden aniden bir figür çıktı. Ama uzun boylu hizmetçimiz değildi bu. Onu boyundan hemen ayırt edebilirdim. Bir an sonra adamı Stephen Poynting olarak tanıdım. Avluda ne görevli ne de başkası vardı. Sonra avlunun uzak tarafından başka bir figür belirdi. Kadın. Parlak mermer kaldırımda bir tanrıça sessizliğiyle süzüldü. Ve kim olduğunu kısa sürede anladım. Çünkü o muhteşem yüz bana döndüğünde, ışık doğrudan üzerine düştü. Bu, kaza günü Poynting'e yardım eden kadındı. Prenses Helene, Phyllis'ın nişanlısı. Ve şimdi olayın en tuhaf kısmı geldi. Utanmak pek doğru olmazdı demek, bu beni korkuttu. Kadın küçük bir sevinç çığlığıyla Poynting'in yanına koştu ve onu kollarına alarak tutkuyla öptü. Poynting uzandı, kollarını boynuna doladı ve tekrar öptü. Ve orada, ikili birbirlerinin kucağında kilitlenmiş halde, tam bir dakika kaldı. O muhteşem yaratığın bu sahnede onursuz görünebileceği bir kısmı hayal etmek güçtü. Hatta bu durum biraz gülünç bile olabilirdi. Çünkü Poynting'in başının tacı zar zor onun dudaklarının seviyesine ulaşabiliyordu. Onu öpmek için eğildiğinde, beyaz cübbesinin içinde kelimenin tam anlamıyla kaybolmuş gibiydi. Sadece kadının sesini duyabiliyordum. Alçak, tutkulu bir çığlık, şefkatle vurgulanmış. Küçük oğlum, küçük çocuğum, kubbeli pavyonun gölgesine çekildiler. Alçak ve samimi sesler duydum. Yeterince görmüştüm. Çok fazla. Sessizce sokağa düştüm ve orada, duvarın altında titreyerek durdum. Ne tam bir aptallıktı bu, ne duyulmamış bir ihanetti. Kadın hakkında kesin bildiğim tek şey, yeni egemenin nişanlısı olduğuydu. Ama Calliboas'tan yapılan belirsiz göndermelerden bazı şeyler toplamıştım. Sarayda yaşayan, kadim kan kraliyet kanı taşıyan prensesler vardı. Uzun gelenekle, sadece hüküm süren prens tarafından koca almaya yemin etmişlerdi. Tahttan çekilme töreninde seçim yapılıyordu. Geri kalanlar ise bir sonraki prense kadar bekarlık yemininde kalıyordu. Ve şimdi bu yeni nişanlı, ya da belki evlilik zaten gerçekleşmişti. Phyllis'ın adını taşıyan adamla, gizli bir aşkı Stephen Poynting ile paylaşıyordu. Önümde hiçbir şey göremiyordum, kesin yıkım dışında. Gördüklerim karşısında o kadar şaşırmıştım ki, saklanma gereksinimini unuttum. Ve birkaç dakika sonra Poynting geri dönerken, neredeyse üstüme düşüyordu. Hayretle geri çekildi. Taşıdığı bir şey yere çınladı. "Millis," diye nefes nefese kaldı. "Burada ne arıyorsun? Bunu sana sormam gerekiyor," diye karşılık verdim. "Tanrım, dostum. İkimizi de mahvetmek mi istiyorsun?" "Anladım," diye neredeyse alaycı bir şekilde attı. "Beni takip ediyordun. Tehlikemi düşündüğün için mi?" "Tamamen değil," dedim. Evden çıktıktan sonra hizmetçilerimizden biri de çıktı. Onu takip ettim. Ta ki duvara tırmandığımda senin olduğunu görene kadar. Ve keşke görmemiş olsaydım. "Gerçekten mi? Seni nasıl ilgilendirdiğini anlamıyorum." "Tanrım," diye bağırdım. "Phyllis'ına olan borcunu düşün. Neredeyse tamamen bize açık davrandı. Ve, Phyllis'ın, onunla ne işi var? Eğer arkadaşımın ilgilendiği kadın, içinde bulunduğumuz adamla evliyse. Eş mi? Yanılıyorsun, Millis. Az önce ayrıldığım kadın Phyllis'ın eşi değil. Nişanlısı o zaman. Tartışmanın ne anlamı var? O da değil. Bana onu nişanlı olarak görüp tanımadığımızı mı söylüyorsun?" "Kesinlikle hayır. Helene, prensesin ikiz kız kardeşi. Benzerlik yeterince kesin, kabul ediyorum. Bu doğru olabilir ya da olmayabilirdi. Ama benim için kesinlikle yeniydi." "Neden daha önce söylemedin?" dedim. "Bana çok şans vermedin," diye soğuk bir şekilde yanıtladı Poynting. "Hemen bir aptallık düşünmeye hazır görünüyordun. Bunun için özür dilerim," dedim. "Ama o kadının konumunu biliyorsun. Böyle bir gece yakalanırsak ne olabileceğini düşündün mü?" "Bunu senden çok daha iyi biliyorum, Millis," dedi sessizce. "Onu kendi bedenimden ve ruhumdan daha çok sevdiğimi biliyorum.
Ve eğer onu sevmek benim için ölüm demekse, bunu kollarımı açarak karşılayacağım. Bir süre sessiz kaldım. Poyning'in sözlerinde ne ihtiyatlılığı dinleyen ne de mantığı bilen biri vardı. Ama unutma, diye devam etti, bu benim riskim, senin değil. Neden daha kötü durumda olman gerektiğini anlamıyorum. Şimdi bırak beni. Yeni bir tehlikeye giriyorum. Nereye gidiyorsun? Dinle, Mirlies. Üçümüzün de bu maceraya geldiğinde bir amacı vardı. Phyllis'ınkini kayıp bir krallıktı, seninki büyük bir keşifti, benimki, kendi görevim. Bu gece güney eteklerindeki mezara gidiyorum. Nedenini sorma, çünkü söyleyemem. Ve benimle gelmeye çalışma. Tehlike varsa, yalnız yüzleşeceğim. Duraksadım. Stephen Poyning, yaklaşık 21 yaşında, zihinsel ve bedensel açıdan güçlü. Tehlikeli bir maceraya evet diyordu. Ben ise 36 yaşındaydım. Geride bıraktığım bir hayat vardı. Ama önümde çok büyük mutluluk umutları da kalmamıştı. Eğer gün ışığı olsaydı, beni kızarmış görmek için şüphem yoktu. Bunun tamamen arayışımın kapsamı dışında olduğunu bilmiyorum, dedim. Kararsız durdu. Ne demek istiyorsun, diye sordu. Şunu demek istiyorum. O mezara senin kadar önem vermiyorum, Poyning. Ama içinde yatan yabancının kimliği, hala buradan çözmeden ayrılmak zorunda kalacağım bir bilmece. Bu yüzden, eğer biri mezara gitmesi gerekiyorsa, en iyisi ikisi birlikte gitsin. Tüm cesur gösterişine rağmen, Poyning'in gözlerinde bir rahatlama notası belirdi. İyi bir adamsın, Mirlies, dedi ve ben bu gece bir Yahu gibi konuştum. Ama neden hayatını riske atmalısın ki? Düşürdüğü feneri aldım. Hadi gidelim, dedim. Yoksa gün ışığı olur ve şehri terk edemeyiz. Pekala, diye onayladı. Ama açıkçası tercih etmezdim. Ve ayaklarının dibindeki kaldırımda el sıkışıyordu. Bir dakika bekle. Geçen seferki kadar iyi değilim. Daha önce orada bulundun mu? Birkaç hafta önce. Ama mekan oldukça kilitliydi. Şimdi, işte burada. Uzun gümüşi görünümlü bir metal şerit aldı ve cübbesinin göğsüne soktu. Mezar ne kadar uzakta? 5 mil, tırmanış hariç. 4 saat sürmüştü ama yolu bulmak için zamanımı harcamıştım. Şehrin sessiz sokaklarında yola çıktık. Gölgeden gölgeye gidiyorduk, ara sıra durarak arkamızdan biri gelip gelmediğini kontrol ediyorduk. Gizemli bir şekilde kaybolan görevli şimdi bizi takip etmiyordu. Uygun zamanda ilerliyorduk. Kısa sürede güneydeki tarım bölgelerine ulaştık, sonra çimenli eteklere. Her yönde yaşam belirtileri olmasına rağmen, bir çölün ortasındaymış gibi sessizdi. Poyning'in araziye dair hafızası çok işe yaradı. Mezarı bulmanın en iyi yolunun, dağlardan gelen yeni dereyi takip etmek olduğunu hatırlıyordu. Su küçülmüş olsa da, hala gece havasında belirgin bir şekilde sesleniyordu ve güçlük çekmeden bulduk. Ama yol zordu. Mühendislerin inşa ettiği toprak işlerinin üzerinden geçmek. Yamacın ıslak ve pürüzlü zemini, 2 saatten fazla sürdü. Sonunda mezarı gördük. Tepenin yamacında, alçak bir tümseyin arkasında yükseliyordu. Küçük ama güzel tasarlanmış. Sonsuz mermer sütunlar ve merdivenlerle. Cephenin ortasındaki giriş ise orantısız derecede büyüktü. Sanki başka bir modelden alınmıştı. Poyning anahtarı, o uzun gümüş külçeyi, denedi. Ve metalin metale çığlığını duydum. Sonra ağır tik benzeri bir ağacı omuzladık. Kapı açıldı. Bekle, dedim, kolunu yakalayarak. Dışarıda iz bırakma. Kapının çevresindeki izlerimizi dikkatlice karıştırdım. Sandaletlerimi çıkardım ve çıplak ayakla en alçak merdivene bastım. Poyning de aynı şeyi yaptı. Sonra içeri girdik. Türbe tam karanlıktı. Kapıyı kapattık. Poyning'in kalbinin hızla çarptığını duydum. Eli çakmak taşıyla ışık yakarken titriyordu. Lambayı kaldırdı ve içeriği inceledik. Görülecek pek bir şey yoktu. Zemin, duvarlar ve tavan sade cilalı mermer. Ortada ise bir lahit. Şekli şaşırtıcı şekilde Mısır mumya kılıflarını andırıyordu. Opak bir alçıdan yapılmış. O kadar ustaca bitirilmişti ki ilk bakışta onun da sağlam mermer olduğunu düşünebilirdiniz. Poyning buna tam 1 dakika boyunca baktı. Yüz hatlarında daha önce hiç görmediğim bir ifade vardı. Sonra lambayı kaldırarak duvarları taradık. Yazıtı fark eden Poyning oldu. 2 kez bakmam gerekti bulabilmek için, oyma o kadar ince ve küçüktü. Kısa bir efsaneydi bu. Ama bana sanki 10 kısa kelimeye sıkıştırılmış karanlık bir dünya gibi geldi. Bir yabancı vadiye saptı ve öldü. Onu rahatsız etme. Hepsi buydu. Ne tarih, ne isim,
ne de o eski trajediye dair tek bir anlam. Poynting, mezarın içini santim santim incelemeye devam etti. Birden diz çöktüğünü gördüm. "Bu tarafa gel," dedi yüksek, çatlak bir sesle. Mermer zeminde bir şeyi işaret ediyordu. Bir ayak izi. Poynting'inkinden büyük ama benimkinden küçük. "Taze değil," dedi Poynting. "Ve çok eski de değil. Başka biri son zamanlarda buradaydı. Ve ziyaretini gizlemek isteyen biri. Ama yeterince dikkatli değildi. Ne için geldi? Tanrı bilir. Sanırım ben de öyle düşünüyorum. Oldukça bariz görünüyor. Ne demek istiyorsun?" Poynting ayağa kalktı ve lahiti vurdu. "Bu burada yoktu vadiye ilk girildiğinde," dedi. "O zamandan beri yapılmış. Neden? Lambayı gizle, Millies. Dışarı çıkıyorum." Ben ışığı cübbemle örterken Poynting kapıyı açtı ve odadan çıktı. Döndüğünde ağır bir taş taşıyordu. "Şimdi tek yol bu gibi görünüyor," diye mırıldandı. Ve alçı gövdeye önce nazikçe, sonra daha sert bir şekilde dokunmaya başladı. Beyaz malzeme tam karşısında çatlamıştı. Poynting taşı bıraktı ve çekti. Elleriyle kırılan alçıya baktı. Büyük, fincan şeklinde bir parça çıktı. Açıkta duran yüze eğildi ve kısık sesle geri sendeleyerek çekildi. Çığlık. Poynting'in bu tepkiye verdiğini anlayabilirdim. Kristal benzeri bir iç kılıf vardı. O da mumya kutusu şeklinde kalıplanmıştı. Ve bunun içinden net bir şekilde görebiliyorduk, çok net, ölü adamın başını. Ceset ustalıkla mumyalanmıştı. Yüzü sanki hayat sadece bir dakika önce çıkmış gibi korunmuştu. Bu, korkunçluğu daha da artırıyordu. Poynting'in neden bağırdığına şaşırmıyordum. Ben de bağırabilirdim. Çünkü o ölü özelliklerde, en yoğun umutsuz dehşet işlenmişti. Lanetli birinin yüzü gibiydi. Ölüm anında gözler kocaman açık kalmıştı. Kapakları birleştirilerek kapatılmıştı sonradan. Ama en korkutucu olan, ikimiz için de kimlikti. Tüm korkunçluğuna rağmen, kesinlikle yaşlı bir Stephen Poynting'in yüzüydü bu. Bir an hayalete büyülenmiş şekilde baktı. Eğildi ve kristal kılıfın üzerine öptü alnını. Sonra mezardan fırladı. Kırık sıvayı yerine yerleştirdim. Ziyaretimizin kanıtlarını silmeye çalıştım. Kapıyı kilitledik. Poynting tek kelime etmedi. Tepeyi sessizce ve sallana sallana indik. Akan suda sandaletlerindeki çamuru yıkadım. O mekanik olarak yaptı. Sessizce yürüdü. Yüzü granit bir maskeydi. Hem acıyı hem de dehşeti gizliyordu. Eve çok dikkatli yaklaştık. İyi bir şeydi. Kırılan alçı yıllarca keşfedilmeyebilirdi. Ama yarın da ortaya çıkabilirdi. Ve o zaman, dışarıda olmamız ilk şüpheyi bize yöneltirdi. Ama Poynting, tedbirli davranmayı çoktan bırakmıştı. Saat öğlen gibiydik. Merdivenlerden çıktı, kapıyı itti ve içeri girdi. Görevlilerden hiçbiri etrafta görünmüyordu. Sanki başından sonuna kadar gözden kaçacak kadar şanslıydım bu korkunç maceradan. Poynting çakmak taşını vurmak üzereyken elinden kaptım. "Geç oldu," dedim. "Bu gece karanlıkta yatacak." Bunu söylerken, tuhaf bir bakış hissettim. Evin karanlık orta koridoruna göz gezdirdim. Hiçbir şey göremiyordum. Ama sonunda, sütunlar arasında, bir şey, biraz daha beyaz gözüme çarptı. Ve aynı anda, bir yılanın tıslamasına benzer keskin bir ses duyuldu. Sinirlerim o geceyle zaten gerilmişti. Ve üstümden geldi. "Kim var orada?" dedim. Kendi sesimi tanımıyordum. Cevap gelmedi. Poynting'den aldığım çakmak taşıyla başımın üzerindeki büyük lambayı yaktım. Alev titredi, sonra istikrarlı bir şekilde yükseldi. Ve oda aydınlandıkça, uzun bir beden, sütunlar arasında belirginleşti. Duvar boyuncaydı. Kalliboğaz'tı. Büyük vücudu titriyordu. Sert yüz hatları öfkeyle yanıyordu. Bir an için masumiyet taklidi yapmayı düşündüm. Ama Kalliboğaz çok kısa sürede beni bundan vazgeçirdi. "Yani," diye tısladı, uzun kolunu bize uzatarak, "işte siz dış dünyanın adamları. Misafirperverliğimizi böyle karşılıyorsunuz. Yöneticilerimizin iradesinin, çocukça bir aldatmayla gizli kalacağını mı düşündünüz? Kör aptallar. Karanlıkta gittiğinizde kimsenin sizi görmediğini mi sandınız? Gözlerimiz sadece gündüz mü çalışır? Bunu öğrenmediniz mi? Biz vadi insanları uzaklara bakarız. Güneşe ya da ay ışığına ihtiyacımız yoktur görmek için. 9'un emrini anlamadınız mı? Yabancının mezarı, bedeninin dokunulmaz kalması için. Sadece ölüm tehdidi altında ihlal edilecek emirlerdir. Ve ölümden de kötü olanlar var. Yabancılar, anladınız ama itaatsizlik ettiniz. Yaşlı adamın öfkesi görmek ve hissetmek için çok korkunçtu.
Sözleri öyle bir sel halinde geliyordu ki kelimenin tam anlamıyla başımı eğdim. Sanki ani bir fırtına altındaymış gibi. Verecek hiçbir cevabım yoktu. Ve korkmadım da demek yalan olur, itiraf etmekten utanmıyorum. Ama Poynting hiç korkmuyordu. Yaşlı adama doğru koştu. Yumrukları sıkıydı, yüzü ölüm gibi solgundu. Bir an üzerine fırlayacağını sandım, ama kendini tuttu. Ve öfkeli kelimeler yağdırdı. Misafirperverlik, diye bağırdı, güneye işaret ederek. Antik zamanlarda halkınıza karşı kutsal bir görevdi bu. Bugün nasıl uyguluyorsunuz? Bir yabancı vadiye geldi, yolculuğun yorgunluğundan dinlenme aradı. Ona dinlenme verdiniz. Uyanış olmayan bir dinlenme. Yıllar sonra yabancının oğlu bu vadiye geldi, onu aramak için. Yabancının oğluna yalan söylediniz. Şimdi hayır, bana söyleyin. Yabancı gerçekten mi öldü, yoksa büyük bilgeliğiniz, zehir ya da çelik olmadan da öldürebilir mi? Ama oğlunun babasının bedenini görmesine ve nasıl öldürüldüğünü öğrenmesine izin veremezsiniz. Bu yüzden suçunuzu gizliyorsunuz. Sessizlik, diye gürledi Kalliboğaz. Yoksa senin için hiç doğmamış olmak daha iyi olurdu. Burada kalacaksınız. Eşiği geçmeyeceksiniz. Başınıza ne geleceği belirlenene kadar. Kaçmaya çalışmayın. Ve o dağların derinliklerinden kaçmayı denemeyin. 9'a karşı geldiniz ve 9 kaderinizi belirleyecek. Ve gitti. Sonun uzak olmadığı izlenimiyle kaldım. Poynting kendini bir kanepeye fırlattı ve uzun süre sessizce oturdu, başını ellerine gömdü. Başını kaldırdığında tüm tutkulu öfke yok olmuştu, derin bir hüzün almıştı yerini. Benim işim, Mirliz, diye homurdandı. Seni de ben sürükledim bu işe. Beni affet. Affedecek bir şeyim yok, dedim. Gözlerim açık yaptım bunu. Daha fazlasını bilseydim. Daha kolay katılmalıydım zaten. Bunu söylemen iyi, diye yanıtladı. Ama hepsi doğru değil. Bilmediğin çok şey var. Ve sana söyleyemem. Eskiden kimseye konuşmadığım bir konu bu. Babamın sezgisi. Bu konuda hala karanlıktayım, dedim. Poynting oturup ellerini büküyor, açıyordu. Bu eski bir hikaye, dedi sonunda. Ve şimdiye kadar benim için bile gizemli olan bir hikaye. Hatırlıyor musun, Çin'de? Sanki çok zaman önce, sana ve Phyllis'ına bu vahşi doğaları keşfetme arzum olduğunu söylemiştim. İkiniz de tam amacımı sormadınız. Ama gerçekten çok özel bir sebebim vardı. Durdu. Dudakları hafifçe kıpırdadı, ama bir süre sonra tutundu ve sabit bir sesle devam etti. Babam Hint ordusunda subaydı. İyi bir askerdi. Ama alayında hiç popüler olmadı. Erkekler ona garip, karanlık, mistik biri olarak bakıyordu. Annemin ölümünden sonra, ki bu doğduğumda gerçekleşti, bu özellikler daha da belirginleşti. Doğu dinlerine derin bir ilgi duyardı. Fısıltılar bile vardı onun etrafında. Şeytan tapınmasıyla uğraştığı söylentileri. Tüm bunlar onu giderek yalnız bir adam haline getirdi. Sonra gizemli kayıp. O dönemde sınırda görevliydi. 6 aylık izin aldı. Bazı az bilinen yerli gelenekleri araştırmak için. Keşmir'den sınırı geçti. Ve o andan itibaren tüm izleri kayboldu. Zaman geçti, izni sona erdi ama babam dönmedi. Hikayeler başladı. Onun hala yaşadığına, yerli bir kabilenin arasına gömüldüğüne, şeytani tarikatları uyguladığına dair. Adı bir bulutun altına düştü. İngiltere'de okuldaydım. Babamın adını temizlemek için pek bir şey yapamıyordum. Ama bir adam, binbaşı Fetherston, babamın ondan daha samimi olduğu bir mektubu bana gösterdi. İç bölgeye gitmeden hemen önce yazılmıştı. Babam, önceki gezilerde bir gelenek duyduğundan bahsediyordu. Dağların doğusunda büyük bir vadi. Beyaz taştan tapınaklarda yaşayan insanlar. Ve kendilerini büyük kuşlara dönüştürme gücü. Babam bu geleneği tuhaf ve alışılmadık bulmuş, daha fazla bilgi edinmek istiyordu. Binbaşı Fetherston mektubu bana verdi. Tavrı nazikti ama açıktı. O da babamın ortak görüşünü paylaşıyordu. Firar. Yıllar geçti. Babamın kaderine dair bir ipucu daha gelmedi. Ama büyüyünce gerçeği öğreneceğime ve adını temizleyene kadar kimse anmayacağıma karar verdim. Sonunda Çin'e giden yaşlı bir bilginle temas kurdum. Bu benim şansım gibi görünüyordu. Babamın binbaşı Featherstone'a yazdığı mektubu defalarca okumuştum. Haritalara baktım. Ve bana öyle geldi ki, bu Hayaletler Vadisi dağların en doğusunda olmalıydı. Çin tarafından da ulaşılabilirdi. Bu yüzden o yaşlı tarihçi yıl çıktım. Bir yıl sekreter olarak çalıştım, ta ki fırsat bulana kadar. Şanghay'a geldik ama o adam hemen öldü. Beni orada bıraktı.
Harcamıştım son dolarlarımı. Ve Phillison'u tanıdığım gece, sınırımdaydım. Saunders Phillison'ın görevini öğrenir öğrenmez hemen atladım. Ve duyduğumda, yıllardır düşündüğüm şeyle aynıydı. İnan bana, Millis, neredeyse çöktüm. Durdu. Tavrı o kadar ciddiydi ki. Bu adamın Nanking'deki sıradan genç olduğuna neredeyse inanamıyordum. Sonra, diye devam etti, buraya vardığımızda daha önce bir kaşif geldiğini öğrendim. Bir Avrupalı. Görevimin sonuna yaklaştığımı hissettim. Şimdi oldukça net görüyorum. Calliboas beni babama benzettiği için neredeyse hemen tanıdı. İlk başta sadece belirsiz bir şüpheydi. Ama mezarı ziyaretimizin önüne kasıtlı olarak engel koyduğunu fark ettiğimde, şüphelerim şekillenmeye başladı. O zamandan beri tek bir amaçla çalıştım, o sırrı çözmek. İlk denemem bu gece başarısızdı. Calliboas bunun farkındaydı şüphesiz. Ve soğukkanlı yaşlı şeytan kendi kendine gülmüş olmalı. Kilitli kapı ve alçı kaplama beni her zaman engellerdi. Ama müttefikim olmadan hesap vermişti. Yani, Prenses Helene. Tanrı bilir bunu hak etmek için neler yaptım. Ama Helene, Calliboas'a saygı duyduğundan çok daha fazla beni seviyor. Ama onu nasıl görmeye geldin? Bu gecelerde dolaşıyor muydun? Poynting rahatsız göründü. Bu, aklı başında her erkek için tuhaf bir şey anlatmak, dedi. Çok tuhaf bir şey. Ama işte benim versiyonum. Kazadan sonraki ikinci gece. Helene bir rüyamda yanıma geldi. O kadar canlıydı ki, gerçek olamayacak kadar canlı. Yanımda durdu ve başka bir gün yürümem gerektiğini söyledi. O gidince onu takip ettiğimi hissettim. Ve kendisini Prenses Helene olarak tanımladığını duydum. Sonra vizyon kayboldu. Sabah uyandığımda sıradan bir rüya saydım. Ama sonra seninle konuşurken, adını bildiğimi ve senin bilmediğini keşfettim. Bu beni düşündürdü. Rüyada onunla gittiğim yolu denemeye karar verdim. Her şey tam olarak uyuyordu. Hatta durduğumuz duvara kadar. O duvara tırmandım ve Helene'yi diğer tarafta bekliyorken buldum. O zaman öğrendim, adının gerçekten Helene olduğunu. Ve Prenses Eupros'un ikiz kız kardeşi olduğunu. O zamandan beri her gece orada buluşuyoruz. Ve bana vadide 9 gölge dışında neredeyse bilmediğim çok şey anlattı. Daha önce buraya gelen yabancı hakkında sorularım doğaldı. Helene onu görmüş ve hatırlıyordu. Yüzümde çok benzer biri olduğunu, ama çok daha yaşlı. Vadiye yalnız gelmiş, neredeyse yorgunluktan ölmüş, bakılıp iyi ağırlanmış. Ama sırlar ona açıklanmamış. Dilimizi konuşamadığı için iletişim çoğunlukla işaretlerle sağlanmış. Bir süre sonra geldiği yoldan geri dönmek istedi. Ama tutuldu. Israr etti. Bir gece karanlıktan sonra dağlara doğru güneye çıktı. Cesedi ertesi gün eteklerde bulundu. Nasıl öldü? Helene bunun hiç bilinmediğini söylüyor. Ama onun görüşüne göre, gölgelerden biri yasayı kendi eline aldı. Ve hareket etti. O zaman yapılabilir mi bu? Ciddiyetle inanıyorum. Millis, babam bu vadiden kaçmaya çalışırken öldürüldü. Uzak mesafeden hareket eden zihin gücüyle. Bu arada, belki Tibetli Sibrenkçik ya da benzer şekilde yok edildi. Babamın öldürülmesi 9 arasında büyük memnuniyetsizlik yarattı görünüşe göre. Ve bir telafi kararı aldılar. O soğukkanlı cinayetin telafisi için. Devlet cenazesi. Katili kim olduğunu Helene'den öğrenemedim. Ama benim şüphem var. Kim? Calliboas. Eğer öyleyse, çok şeyi açıklardı. Calliboas, öldürülmüş adamın oğlunu suçlamak istemeyebilirdi. Özellikle de bu hareketi 9 tarafından reddedilmişse. Hatta diğerlerini, cesedi opak alçı kılıfta örtmeye ikna etmiş olabilirdi. Ve ziyaretimizi sürekli ertelemek için de çaba gösteriyordu. Peki, dedim sonunda, Calliboas'a karşı çeperi attık artık. Ne yapmayı düşünüyorsun? Hiçbir şey, dedi Poynting. En azından şimdi. Seni mahvettim, Millis. Ve dikkatli olmazsam Phillison'u da mahvedeceğim. Şehrimize gelişimiz, anlaşmazlıklar ve entrikalar doğurdu. Callifanes hizbinin Phillison'ın egemenliğini reddedenlerinin, vadi keşfinden korktukları açık. Calliboas'ın babamı öldürmesine inandığım kadarıyla, bu hizip de buna ortak olmuştu belki. Kaçmaya çalışırsak ne olur, diye sordum. Poynting dümdüz önüne bakıyordu. Benim için bu vadiden kaçış olmayacak, Millis. Denemeyeceğim. Yani burada her zaman kalmaktan memnun olacaksın. Burada, ya da Helene'nin olduğu başka bir yerde. Daha önce hiçbir kadını sevmedim. Ama şimdi seviyorum. Onu hayatımdan, onurumdan daha çok seviyorum.
Artık babamın adını temizlemek için dünyaya dönmeyeceğim. Gitsem bile gitmezdim. Burada kalacağım. 9'a direndiğim için beni öldürebilirler. Helene yüzünden öldürebilirler. Ve sen, Mirliz, hakkımda ne düşüneceksin? Kaçmaya çalışırsan, yalnız yapmak zorunda kalacaksın. Hayatımda ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum, dedim. Sizinle ilgili olarak. Phyllis'in da öyle görünüyor. Koşullar ikiniz için çok zor. Phyllis'in bana anlatmaktan daha fazlasını biliyor olabilir. Ama beni buraya getirirken bu kaderi tahmin edemezdi. Ve sen kaderini burada bulacağını bilmiyordun. Tırnak işareti. Poyning'in yüzü ölçülemez bir şekilde parladı. O zaman daha kötü düşünmüyorsun benim için mi? Diye bağırdı. Benimle ilgili unuttuğun bir şey var, Poyning, dedim. Ben de bir zamanlar bir kadını sevmiştim. Eşimdi. 10 yıl önce öldü. O günden beri yaşamak için dua etmedim. Ama bir işim vardı. Ve bu beni buraya getirdi. Şu an dış dünyaya dönmek mümkün görünmüyor. Ama dönebilirsem, merhum binbaşı Poyning'in geri dönerken hayatını kaybettiğini dünyaya duyuracağım. Burada ölürsem, belki sevdiğim kadına biraz daha yaklaşırım. Her halükarda tazminat alacağım. Sessizce elimi tuttu ve sıcak bir şekilde sıktı. Gel, dedim sonunda. Bu gece uyanık kalarak fazladan yaşamıyoruz. Yattım ve uyudum. İyi değil, ama gece boyunca olanları duymayacak kadar derin. Bir şey olmuştu. Sabah uyandığımda Poyning'in yatak odası boştu. Tek kelime çıkartamıyordum görevliden. Bir de evde birkaç güçlü figür olduğunu fark ettim. Ne yaptıklarını başlangıçta anlayamadım, ama kısa sürede kavradım. Muhafızlarım. Bir mahkumdum. Poyning'in kayboluşu beni tuhaf bir şekilde etkiledi. Aramızda neredeyse 1 saat bile olmamıştı. O zamanlar içinde coşkuluydu ve şimdi, bildiğim kadarıyla, ölmüş olabilirdi. Görevli dışarı çıkmamı söyledi. Gereksiz bir uyarıydı bu, çünkü ana kapı kilitliydi. Bütün gün hareketsiz oturdum ya da yürüdüm. Ve alacakaranlıkla birlikte, daha önce hiç yaşamadığım türden bir depresyon sarmaladı beni. Bunu açıklayamıyordum. Ölümle daha önce sık sık yüzleşmiştim, hafif bir kalple. Ama şimdi korku içinde. Titreyen bir ruhun gördüğü tüm işkenceci duygular üzerime dalgalar halinde geliyordu. Sonra, neredeyse çığlık atacak kadar yüksek bir korku heyecanıyla, gerçeği anladım. Bu insanların karanlık güçleri bana karşı harekete geçiyordu. O korkunç zihin baskısını tarif etmek çok güç. Bazen gezgin ruhlar salonunda ilk hipnotize olduğum anın acısını hatırlatıyordu. Beynimi saran karanlık. Ama o an şimdiye kıyasla sadece bir oyundu. Korku hissiydi. Ama sıradan bir korku değil. Sanki bir hayatın tüm acıları tek bir anda yoğunlaşmıştı. Ve bunun ötesinde, uzak bir ruhun pençesinde kıvranıyordum gibi bir his. Beni yakında yok edecek olan bir ruh. Duvardaki işaretlere bakılırsa, esaretimin 6. gecesiydi. Sabah ve akşam hafızamda bulanıklaşıyordu. Kaçmaya birkaç kez giriştiğim, bilinçli aralıklar, oldu. Ama tek çıkış yolu ölümdü ve bunu aramaya kendimi zorlayamadım. O dehşetin ardında, küçük bir umut kıvılcımı var gibiydi. Birileri benim için savaşıyordu. Ve şimdi geri bakınca, bu görüş doğru. Çünkü acının periyodik mola vermesini başka nasıl açıklayabilirim? 6. gece, o gün en uzun ve en şiddetli krizin kurbanı olmuştum. Ama yaklaşık saat 9'da, aniden her şey kalktı. Beni mükemmel bir neşeyle baş başa bırakarak. Yatıyordum ve merak içindeydim. Bu yıldırım karamsarlığın bitmesi, artık işkence görmeyeceğim anlamına mı geliyordu? Ve o anda, yatak odama sessizce bir kadın figürü girdi. Yan taraftaki odamdaydım. Yaklaşan dolunay, açık mermer kazıma ve kirişlerden süzülüyordu. Ürkütücü biçimde filtrelenmişti. Kadın bana doğru süzüldü. O kadar yakın durdu ki. Tanımakta zorlanmadım. Poyning'in macerasının kızıydı bu. Geçirdiğimiz son gecede birlikte olduğumuz. Prenses Helene, dedim nefesimi tutarak. Harika yüz hatları bir gülümsemeye dönüştü. Beni yanlış anladın, yabancı, diye fısıldadı. Ben Yuprosune, prensin eşiyim. Dinle, büyük tehlikedesin. Seni öldürmeye girişimler yapıldığını bilmiyor olamayacaksın. Çok iyi biliyorum, dedim. Söyle bana, Calliboas mıydı? Calliboas hakkında kötü konuşmayacağız, diye ciddi bir şekilde yanıtladı. Calliboas öldü. Ölüm şeklini aramayın. Çünkü o korkunç şeyler önemli ve bahsedilecek değil. Peki ya Poyning? Küçük yaşıyor. Kız kardeşim küçüğü seviyor ve ona zarar gelmeyecek. Yeter ki biz üçümüz. Prens, kız kardeşim ve ben.
onu korumasını sürdürelim. Ama ciddi tehlikeler var. Ve şimdi, sana açıkça söylemek istiyorum. Gerçekten bunu terk etmeni istiyoruz, yabancı. İçimde muazzam yeni bir umut yükseldi. Kaçmama yardım edecek misin, diye fısıldadım. Bunu başarmamızı sağlayacak tek bir şey var, dedi. Kocam bana söyledi. Senin ırkında yeminlerin kutsal olduğunu. Kaçışını ayarlayacağız. Ama şimdiye kadar, ya da bundan sonra, bu ülkenin varlığını dış dünyanın herhangi bir insanına ihanet etmeyeceğine söz ver misin? Sözler kulaklarıma fiziksel bir darbe gibi düştü. Yeni doğan umudum yere çakıldı. Bir anda tüm hırslarımı hayal ettim. Bu harika topraklara gelirken yaşadığım tehlikeler ve zorluklar. Eğer bu keşfi dünyaya açıklamazsam hepsi boşa gidecekti. Şöhret olmayacak. Başlık sayfasında adım olmayacak. Şimdiye kadar basılmış en büyük keşif kitabının. Sanırım o da içimdeki mücadelenin farkındaydı. Dinle, yabancı, dedi, ikna edici bir ciddiyetle. O uzak günden, prensimiz hayatında daha önceydi. Topraklarımızı dünyadan gizli tutmamızı istedi. Biz bu emri yıllarca, yüzyıllarca saygıyla yerine getirdik. Çocuklarımız büyüyünce bunu kabul eder. Varlığımızın ilk yasası haline gelir. Sen, yabancı, nasıl yaşadığımızı öğrendin. Ve ne kadar geniş bir uçurum var, biz ile dış dünya arasında. Prensimiz bu vadiye ilk başta vahşi hoşgörüsüzlükten kaçarak geldi. Dünya o lekeden henüz arındı mı? Biliyoruz ki hayır. Varoluşumuzun dünyaya bilinmesi, vaadi, dünyanın açgözlülük ve şehvetiyle bakardı. Çocuklarımıza oyun için verdiğimiz parıldayan çakıllara bile. Halkımız bu kirlilikten korkuyor. Ve haklılar. Peki yemin edersem, dedim. Prens kaçmanı ayarlayacak. Sen gidince büyük bir kargaşa olabilir. Belki prensin kendi hayatı tehlikeye girecek. Ama o ayaklanmayı bastıracak. Yöneticilerimize ve gerekirse halkımıza. Bu vadinin seninle sonsuza dek güvende olduğunu kanıtlayacak. Kendi kutsal sözünle. Ya yemin etmeyi reddedersem, o zaman prens seni nasıl kurtarabilir? Ve kendi yöntemlerinizle kaçmaya çalışırsanız. Sizi hızlı bir yok oluştan kurtarmakta güçsüz kalabiliriz. Kanepenin örtüsünü elimde tutmaya devam ettim. Öyle olsun, dedim sonunda. Yemin ederim. Şimdi ya da bundan sonra. Bu ülkenin varlığını dış dünyadan herhangi bir insana ihanet etmeyeceğime. Cesurca söylendi. O halde yarın bu saatte hazır ol. Bu evden çıkıp vadiden sonsuza dek ayrılmak için. Ve şimdi, yabancı, hoşça kal. Beni bu hayatta bir kez daha göreceksin. Belki daha sonra da. Ama bilmeyeceksin benim kim olduğumu. Kraliçe gibi bir hareket yaptı. Ve ben aniden, minnettarlıkla harekete geçtim. Kanetemden fırladım, elimi uzatıp onun elini tutmaya çalıştım. Elimde hiçbir şey yoktu. Elim onun elinin içinden geçti, vücudundan geçti. Ve sendeleyerek odanın mermer duvarına çarptım. Daha önce yazdığım gibi, bu olaya hiçbir açıklama sunmuyorum. Her neyse, beni şimdiye kadar yapmadığım bir şeyi yapmaya itti. Bayılmışım. Bilinci kazandığımda yatak odamın mermer zemininde yatıyordum. Soğuktu, sertti. Ve alnımda hissedilir bir zonklama vardı. Büyük bir morluk buldum orada. Beynim hafifçe titriyordu. Kısmen şaşkınlıkla, ama çok daha fazlası coşkuyla. Belki sadece bir halüsinasyondu. Ama bunun hiçbir temelinin olmadığına inanmayı reddettim. Yardımın geleceğini hissediyordum. Sessizce ayağa kalktım. Süsleme pencereye baktım. İki gözcü uzağa bakıyor, açıkça uyanıktı. Ama içeride sıradan bir şey olduğuna dair hiçbir şüphe taşımıyorlardı. Koltuğuma geri döndüm ve geceyi dikkatle gözden geçirdim. Gün çok fazla olay olmadan geçti. Ama bugün, şimdiye kadar yaşadığım en heyecanlı günlerden biriydi zihinsel olarak. Bir şey gözüme çarptı. Hizmetçim, ya da artık gardiyanım. Her zaman arka odalarda kalırdı ve bana yiyeceği oradan getirirdi. Ama bugün adam, ana salonda bir kanepeye oturmuş ve neredeyse hiç kalkmamıştı. Bu bir anlam taşıyordu. Sanki kaçışımı ilerletmek için planlar yapılıyor. Ve düşmanlarım bu adamı daha iyi bir pozisyona yerleştirmişti. Ama bu düşünce umutlarımı daha da yükseltti. Çünkü eğer arkadaşlarım bu adamın yiyeceğini uyuşturmayı planladıysa, adam bütün gün bana tek kelime etmedi. Yakışıklı ve hareketsiz oturuyordu. Saat 8'lere doğru akşam yemeğini yedi. Ben yatak odama çekildim. Henüz kendi yemeğimi yememiş olsam da. Yaklaşık 9'da büyük odada tuhaf bir sessizlik fark ettim. Kapı aralığından baktım. Gardiyan kanepede uyukluyordu.
5 dakika sonra derin bir uykudaydı. Yiyeceği uyuşturulmuştu. Hemen anahtarları aradım. Üzerinde yoktu. Odasında da yoktu. Tüm evi hızlıca gezdim. Ana kapı kilitliydi ve zorlanmak için çok güçlüydü. Arka kapıda. Mahkumduktan daha önce değildim. Ama arkadaşlarım harekete geçmişti. Beklemeliydim. Saatler uzadı. Her biri bir hafta gibi. Görevlinin bilince gelmesine dair herhangi bir belirti izliyordum ve itiraf edeyim. Öyle olsaydı onu boğmayı düşünüyordum. Ama adam hareketsiz kaldı. Sonunda, tarif edilemez bir rahatlama içinde, evin önünde hafif bir sürtünme sesi duydum. Ana kapı aralık açıldı. İçeriden giren forma baktım. Yüzü tanıdık geliyordu ama başlangıçta kim olduğunu çıkaramadım. Cildi vadinin rengindeydim, giysileri sıradan, saçları biraz farklıydı. Ama tüm bunlara rağmen, Loeng, her zaman bir Hellaslı gibi görünmekte çok zorlanırdı. Efendimin dileği, dedi güzel İngilizcesiyle, beni 30 adım önde. Takip ediyormuş gibi görünmeden takip etmeniz. Yatak odama atladım. Küçük bir paket aldım. Ve Loeng'i takip ettim açık havaya. Sessizlikti. Hareketsizlikti. Şehir halkının çoğunlukla erken yatan ve erken kalkan insanlar olduğunu söylemiştim. Saat 11'e yaklaşıyordu. Loeng'in arkasından gölgeden gölgeye geçtim. Avludan çıkarken gördüm. Dışarıdaki nöbetçiler, beyaz yığınlar gibi uzanmışlardı mermerin üzerinde. Uyuşturulmuşlardı. Kapsamlı ve iyi bir iş çıkarılmıştı. Loeng'in hızla geri çekilen figürünü takip ettim. Sonunda durdu. Ve yanında 2 sedye gördüm. İçlerine girdik ve şehir boyunca ilerledik, otlak alanlara, sonra düzlüğe doğru. Kısa süre sonra evler tamamen kayboldu. Taşıyıcılar durdu. Bir figür meyve ağaçları korusundan yaklaşıyordu. Ve bir an sonra Saunders Phyllis'in elimi tutuyordu. "İyi dinle, Mirlies," dedi, "her şey hıza bağlı. Bu vadiden ayrılacaksan hemen ayrılmalısın. Riski göze almaya hazır mısın? Son haftamdan her şey tercih edilir," dedim. Elini omzuma koydu. "Bunun sorumlusu benim," dedi. "Seni buraya getiren benim. Ve sonra. Her şey çok belirsizdi. Ama bu geçmişte kaldı. Ne yapabilirim, telafi edebilirim. İnan bana, Mirlies, kendine kendi dünyana dönmene yardım etmek benim için de risksiz değil. Halk, senin gittiğini öğrenince, dış dünyadan gelen istila korkusu, bana olan bağlılıklarını bile ezebilir. Calliboas, mezara girişinizden sonra doğrudan Callifanes hizbiyle temas kurdu ve ikinizin ölümü için çalıştı. Ama bu vadide Calliboas'tan daha güçlü şeyler vardı. Rakibimin hizbine karşı harika bir kafayla çalıştım. Yine de kaderim dengede. Her iki kadere de hazırım. İşte, dedi, bir mühür uzatarak. Junking'e vardığında bunu Ençin'e göster. O sahil sandığını devredecek sana. Faydalı olabilir. Bir de imzalı hediye belgesi. Bu teknenin artık senin olduğunu gösteriyor. Katey Bankası'nda hala kredim var. Bu maceraya harcadığın zamanın karşılığını fazlasıyla ödeyecek. Ama bana yaptığın hizmetler, Asya'daki tüm parayla ödenemezdi. Bir uyarı daha. Hayatına değer verirsen, sürekli tetikte ol. Denizden bizi takip eden düşmanlar bizi gözden kaybetmiş olabilir. Ama unutmadılar. Yıllarca intikam için bekleyebilirler. Hatta Junking'den tamamen kaçınmayı düşünebilirsin. Moğolistan üzerinden Kokonur rotasına gitmeyi. Ama nereye gidersen git. Shigatse kutsal kardeşliğinden dikkat et. Yeterli, dedim. Ama bilinen dünyaya gitmem gerekiyor önce. Bu yürüyüşün inanılmaz zor olduğunu hatırlıyorum. O anda yaklaşan ayak sesleri duyuldu. Phyllis'in beni bahçenin gölgesine çekti. Bekledik. Sonra kolumu nazikçe sıktı. "Arkadaşlar," diye mırıldandı. "Her şey yolunda. Gel." Açık bir çimenliğe çıktım. Orada 2 adam aralarında devasa bir pro gibi bir şey taşıyordu. Biri bana döndü ve elini uzattı. "Birçok günden sonra, Mirlies. Az önce dışarı mı çıktın?" "Stephen Poyning'ti. Yarım saat önce," dedim. "Benim de ilk gecem boştu. Onu iyi kullandım. Phyllis'in çok fazla hizmetkar kullanmak istemiyordu. Bu yüzden Singil'e gittim." Katlanmış pro şeklindeki nesneye işaret etti. En büyük tipte kanat çifti. O tuhaf, kabuğu ile donatılmış menteşelerin üstünde. Phyllis'in sessizce eğilmiş, yapıyı inceliyordu. "Şimdiye kadar yetenekli bir uçucu olmalısın, Mirlies," dedi hızla. "Okulun kanatları için yeterliyim. Ama bu deseni hiç kullanmadım. Burada diz çök, sana farkı göstereceğim. Bunlar başta daha zor. Ama sonrasında karşılaştırma yok."
Çok daha hızlı taşırlar, kanat satın alma daha uzun dinlenme sağlar. Bu kanatlarda, kaza olmazsa, en kötü yükseklikleri gün doğmadan aşmalısınız. Sonra şafak rüzgarı başlayacak, tam batıya doğru. Neredeyse tüm gün boyunca düzenli esiyor. Bu güçle, gün batımına kadar demir sırtları çok aşağıda bırakmalı ve açık alanda dinlenebilecek bir noktaya ulaşmalısınız. Ya soğuk, buna hazırlandım. İşte kendi takım elbiselerimizden biri. Yüksekliklerde uçarken giyilir. Ama hemen giyin. Çünkü sıcaklık sizi aşabilir. Peki ya güç? Bu kol harekete geçiriyor, bu bağlıyor. İkisi de sağ eliyle. Çift büküldüğünde serbest kalır. Cihazı körü körüne hayatıma güvenmek istemedim. Phyllis'in tereddüdümü fark etti. Korkma, Mirliz. Kısa bir deneme uçuşu yapacaksın. Eğer başaramayacağını hissedersen geri in. Seni saklayacağım ta ki başka bir kaçış yolu tasarlayana kadar. Ya sen, Phyllis'in, burada mı kalacaksın? Sesi ciddi bir fısıltıya dönüştü. Bu benim kaderim, dedi. İyi ya da kötü burada kalacağım. Hizmetçilerim de, zaten vadinin kadınlarıyla evlendiler. Ya sen, Poynting? Değişmedim, Mirliz. Asla değişmeyeceğim. İkisini de elden tuttum. Sonra Çinli hizmetçileri çağırıp onlara da veda ettim. Phyllis'in bana yardım etti takım elbiseyi giymem için. Hafif ama şaşırtıcı derecede sıcak. Vücudu her yerden sarıyor, sadece yüz maskesi açıkta kalıyordu. Belime küçük bir paket bağlandı, yiyecek ve kaba gümüş. Kanatlar omuzlarıma açıldı ve bağlandı. Her şey hazırdı. Hapsedilmenin korkunç deneyimlerine rağmen, şaşırtıcı biçimde enerjik hissediyordum. Heyecan beni sardığı için olmalıydı. Ve bu ağır kanatların kullanımı gerçekten daha zordu. Özellikle kalkış meselesinde. Ama hafif bir rüzgarla kalktım ve birkaç tur attım. Güç manipüle edilebiliyordu aşırı derecede. Kolun birini neredeyse hareket ettirmemiştim ki keskin bir şıngırtı duydum. Ve kanatlar aniden kendi başlarına çırpmaya başladı. Güç kutusu yaklaşık 2 adım mesafede kafama göre çalışıyordu. Nasıl işlediğini hala anlayamıyordum. Ama hayret, neredeyse bir anda özgüvene dönüştü. Sonra Phyllis'in tedbirini hatırladım ve gücü kapattım. Geri bakınca ne kadar uzaklaştığımı görünce şaşırdım. Phyllis'in ve Poynting'in durduğu yerden epey ayrılmıştım. Yaklaştım ve bakışlarımı kayıp Hellis'a çevirdim. Orada duruyordu, sakin ve muhteşem. Beyaz çatıları ay ışığında parlıyordu. O anda gördüm. Şehrin üzerinde 3-4 siyah yarasa benzeri şekil gökyüzünde belirdi. Bir saniyede tekrar havalandım. "Şehre bak," diye bağırdım. "Hepinize hoşça kal ve bol şans." Aşağıdan keskin bir çığlık geldi. "Hayatın için uç." Bu, Saunders Phyllis'in dudaklarından duyacağım son kelimelerdi. Kararımı vermiştim. Bir yıldırım gibi gördüm kaçışı. O karanlık şekiller, soluk altın gökyüzüne karşı tehdit ediyordu beni. Geçen haftaki esaretin tüm dehşeti önümde canlandı. Ve özgürlük için koşmaya karar verdim. Peşimde kim olursa olsun, asla canlı yakalanmayacaktım. Phyllis'in son çığlığı kulaklarımda çınlarken, güç kolunu sonuna kadar ittim. Ve öfkeyle geceye sürüklendim. Hızla tırmandım. Ama daha serin havaya çıkmadan, her gözenekten ter akıyordu. O giysinin kumaşı kimyasal olarak işlenmiş gibiydi. Tüm vücudu güçlü bir ısı ışığıyla sarıyordu. Ve bu maceranın birçok anı gibi. Bu da tanımlamak için bir Poe ya da de Quincy kalemi gerektiriyor. Havanın bu hızda geçmesinin harika heyecanı, bu kanatların inanılmaz gücü. 2 ay önce karların üzerinde yaptığımız ağır ve acı dolu yürüyüşlerle olan zıtlık. Hepsi birlikte gerçekliğe olan inancımı yok ediyordu. Rotamın en yüksek noktasına çıkmışım. Her iki yanımda görkemli zirveler yükseliyordu. Bu ışıkta çok daha vahşi ve görkemli görünüyorlardı. Kendi irtifam zirvelerden oldukça aşağıda olmasına rağmen. Deniz seviyesinden yaklaşık 4 mil yüksekteydim. Yükseklik hastalığını kesinlikle hissediyordum. Kan dudaklarıma damladığını hissedebiliyordum, nefes uzun ve şiddetli geliyordu. Ama hareket halindeyken bu hastalık daha az tehlikeliydi. Birkaç kez arkama baktım ama kimse yoktu. Bu beni fazla özgüvenli yaptı. Aniden, önümde bir figür belirdi. Nasıl orada olduğunu anlayamıyordum. Ve daha tuhafı. Arkama bakınca şimdi 3 figür görüyordum. Şehirde gördüğüm 3 peşimciydi bunlar. Hızlandım. 4 düşman, beni hem arkadan hem önden, çerçevelerlerse, kursumdan saparım. Ama her halükarda, doğuda güvenlik vardı. Ve her dakika beni ona 1 mil daha yaklaştırıyordu.
Gizemli kovalamaca devam etti. Peşimcilerim artık bana yaklaşmıyor gibiydi. Ama ben önümdeki figüre giderek yaklaşıyordum. O kadar yakın ki neredeyse bu kanatların taşıdığı vücut hatlarını ayırt edebilirdim. Bir kadın figürüydü bu. Başka bir zaman bu beni şaşırtırdı. Ama şimdi neredeydi hayranlık kapasitem? Giderek daha az belirgin hale geliyordu bu figür. Yaklaştıkça kayboluyordu sanki. Sonra arkadaki figürler de silikleşti. Gri bir sis perdesi yutuyordu onları. Hızla bana doğru yaklaşan bir sis. Ve anladım ne olduğunu. Fırtına. Katı bir şey gibi vurdu bana, beni korkutucu bir hızla öne fırlattı. İçimdeki her gram gücü ve cesareti topladım. Bir anda korkunç bir karanlıkta sarsılıyordum. Etrafımdaki elementlerin öfkesiyle ve içimde boş bir umutsuzluk. Bu, her şeyin sonu gibiydi. Kontrolü kaybetmiştim. Sadece fırtınanın gücüyle havada tutuluyordum. Er ya da geç, rüzgarın kaprisine yenik düşecek. Bir dağın kayalığına çarpacak ve ölüm merhametle ve anında gelecekti. Ama işte tam o anlarda, düşerken, yeni bir rüzgar patlamasına kapılıyordum. Ve eskisinden daha öfkeli bir şekilde öne fırlatılıyordum. Ne kadar sürdüğünü saatlerle ifade edemem. Ama şundan emindim. Bu maceradaki tüm şaşırtıcı deneyimler arasında, yapay kanatlarla o muazzam fırtınadan kaçışım kadar mucizevi bir şey yoktu. Sonunda rüzgar aniden düştü, bu dağların fırtınaları gibi. Gökyüzü açılmış, ay yeniden parlamıştı. Ve ışıkta altımdaki dağları görebiliyordum, büyük kar yığınlarıyla. Üç peşimcim ve gizemli figür, hiçbirinin işareti yoktu. Ne olduklarını ya da fırtınada ölüp ölmediklerini asla bilemeyeceğim. Ama önümdeki formun, bedensel bir varlık olmadığını düşünmek istiyorum. Belki sadece kaçışıma rehberlik etmek için gönderilen bir vizyondu. Bunu batıl inançla suçlamak mümkündür. Ama beni rahatsız etmez. Katlanılır görünen bir dağ parçasına geldim ve inmeye karar verdim. Açtım ve kar altına çömelerek biraz yiyecek yedim. Soğuk harikaydı. Havada hissedilenden çok daha sert. Ve kısa dinlenme sırasında o kadar sertleşmiştim ki. Ayağa kalkıp tırmanmaya çalışırken neredeyse düşüyordum. Neyse ki güç koluna dokunacak gücüm vardı. Geniş kanatlar sadakatle karşılık verdi ve hızla yeniden güvenliğe doğru ilerledim. Bu, hayatımı riske atarak yapacağım son inişti. Şafakta bir rüzgar yükseldi. Düzenli, yazın rüzgarı. Ve harika bir ilerleme yaptım. Ama dağdan ne kadar uzak olduğumu, hala bilmiyordum. Havadan anladığıma göre aşağıda sıcaklık artıyordu. Ve o gün benim için geçen şeyler hakkında çok azını hatırlıyorum. Yarı komada uçup gittim. Bazen gerçekten uyuduğuma inanıyorum. Beni aşağı çeken sonunda açlıktı. Yorgunluktan tükenmişim ama bu kadar aç hiç kalmamıştım. Havada ne kadar kaldığımı tahmin edemiyorum. Ama güneşin batıya doğru en yüksek zirvelerin arkasına indiğini fark ettiğimde, zamanı geldi. Kanatlarımı yok etme ve barınak arama vakti. İndim. Kayışları gevşettim ve çevrede yakacak aradım. Solmuş çalıklar vardı karın arasında. Kısa sürede bir ateş hazırladım. Kanatları yaklaştırdım, çakmak taşımı hazırladım. O ana kadar, kör bir dürtüyle hareket etmiştim. Yeminimle benden beklenen görevi yapacaktım. Ama bakarken o kanatları, uyku dalgalar halinde sardı beni. Ayakta durmakta güçlük çekiyordum. Ve birden, son bir kez sırrını araştırmadan yakamam mümkün değildi. Diz çöktüm ve güç kutusunu çekmeye başladım. Hiçbir iz bulamıyordum. Zaman kısaldı. Yaklaşık bir yumruk büyüklüğünde bir taş buldum. Ve kutup üzerine tüm gücümle vurdum. Bir sonraki an, yere fırlatılmıştım. Ve gökyüzünü karartan bir şey yayılmış, sonra yok olmuştu. Kanatlar açılmış ve uçup gitmişti. Sırt üstü yatıyordum, nefes nefese. O yalnız dağ yamaçlarında. Daha şaşırtıcı bir an hayal edebilir miyim? Aslında olan şey yeterliydi. Kutup üzerine bastırırken farkında olmadan. Çalılığa yaslamıştım elleri. Taş daha da bastırdı. Ve kollar dönerek gücü harekete geçirdi. Kanatlar anında açıldı ve çırpmaya başladı. İlk başta cihazın yere düşmesi gerektiğini sandım. Ama yapımcının kurnazlığını küçümsemişim. Kanatlar o kadar mükemmel dengelenmişti ki, ağırlığım olmadan çok daha hızlı ve kolay yükseldiler. Sivri çalılıkların üstünden geçerek, batıya doğru ilerlediler. Uzun süre fark etmedim. Güç bitene kadar dünyanın en şaşırtıcı ve yaratıcı cihazı, havada kalmaya devam etti. Ve sonunda gün batımıyla birlikte, kayboldu. Asla bulunmayacak olan o dağ vahşetinde. Pinyonlarıma boş boş bakarken fark ettim.
Uzaktaki bir kayanın arkasından bir grup yerli beni izliyordu. Seslendim ama kaçmaya hazırlanıyorlardı. Otomatikle olan ilişkimi görmüşlerdi. Beni bir büyücü sanıyorlardı. Saunders Phillison gibi. Bu tür bir durumu nasıl idare edeceğimi biliyordum. Onları yok saydım. Ateşimi yaktım ve birkaç kaba gümüş parçamı saydım. İstenen etki gerçekleşti. Yavaş yavaş cesaret kazanarak yaklaştılar. Onlara kendimi partimden kopmuş bir yolcu olarak tanıttım. Büyük kuşu bir taşla kovaladım ama kaçmıştı. Hikayemi dinlediler ama inanmadılar. Neyse ki Philison'ın verdiği kaba gümüş vardı. Beni Berbat Tepe köylerine indirdiler ve orada birkaç gün dinlendikten sonra medeniyete geri döndüm. 3 ila 4 hafta süren yürüyüşü geçiyorum. Ama ayrılmadan önce şunu kaydetmeliyim. Yaklaşık hesaplarıma göre, Hellas şehrinden dağ yamacındaki noktaya kadar 18 saatte en az 900 İngiliz mili gitmişim. Sonuna acele ediyorum. Çünkü zamanım az. Junking'de kayıkçı Enchin, Philison'ın mührünü görünce sahil sandığını kolayca devretti. Partinin hayatta kalan tek üyesi olduğumu söyleyince, aşırı hava koşullarına maruz kalmış görünüşüm bu hikayeyi destekler nitelikteydi. Tibetli bir adam 2 gün sonra geldi, nerede olduğumuzu sormak için. Enchin onu savuşturdu. Bir gün boyunca sahil sandığını hazırladım. Gece boyunca Hellas'ı rüyamda gördüm. Büyük bir kargaşa içinde. Ve Saunders Philison'ın yüzü ortaya çıktı, kasvetli ve uğursuz. Sanki bir şeye karşı beni uyarmaya çalışıyordu. Anında uyandım. Garip ama çok acil bir gitme dürtüsü içindeydim. Enchine'i uyandırdım. Birkaç dakika içinde nehre açıldık, sürüklenerek ilerliyorduk. Hala şafaktan 1-2 saat vardı. Ama ayrıldıktan kısa süre sonra, arkamızda gökyüzünde tuhaf bir ışık fark ettik. Birkaç hafta sonra öğrendim. Enchin'in evi ve komşu evler. Ayrıldıktan yaklaşık 1 saat sonra yanmıştı. Kaza mıydı? Sanmıyorum. Sonunda Şanghay'a vardım. Eski otelimde yerleştim. Çok sessizce yaşıyordum. Philison'ın bankasındaki hesap iyi bir güvenceydi. Yanımda taşıdığım Hellas'tan o küçük paketle de sonuna kadar yaşayabilirdim. Şangay'da kaçışımıza dair hiçbir haber duymadım. Polisle de bir sorun yoktu. Ama kısa sürede ne unutulmuş ne de affedilmiş olduğum ortaya çıktı. Vardığımdan 3 gün sonra, banliyördeki boş bir evin penceresinden bana ateş açıldı. Polis araştırdı ama kim ateşlediğini bulamadı. Araştırmadan zaten biliyordum. Bir hafta sonra, karanlıktan sonra otele dönerken, 2 yerli tarafından boğulmaya çalışıldım. Büyük olasılıkla bunlardan biri Tibetliydi. 2 gün sonra ise, kalabalık bir sokakta, gün ortasında yürürken, bir bıçak kulağımın yanından geçti ve bir sütuna saplandı. O zamandan itibaren saldırılar sıklaştı. Otelimde giderek daha fazla kapandım. Ama burada bile güvende değildim. Bir gün öğle yemeğimi incelerken, biberin renginin tuhaf derecede soluk olduğunu fark ettim. Müdürü aradım ve malzemeleri analiz ettirdim. Eczacı nadir ve çok ölümcül bir alkaloid saptadı. Otel müdürü çok üzülmüştü. Her şeyi araştırdı. Zehrin nasıl konulduğunu bir türlü çözemedim. Şef ve tüm hizmetçiler uzun süredir çalışıyor, iyi karakter belgesi taşıyorlardı. Müdür parasıyla tazminat teklif etti. Reddettim. Ama o gece, bir ağrımın dumanıyla yalnız oturdum ve her şeyi düşündüm. Gece yarısına gelindiğinde kapsamlı bir karar vermiştim. Kayıp Hellas'a yaptığım ziyaretin tam ve doğru anlatımını yazacaktım. Çok geçmeden öleceğimi biliyordum. Düşmanlarım bana açıkça söylemişti. Sadece ölümümle yetineceklerdi. Ama sır benimle ölmemeli. Bu son sözleri, kalemin kağıt üzerinde dolaştığı kadar hızlı yazıyorum. Çünkü sonun yakın olduğunu biliyorum. Yazmaya başladım. Beynim temiz olduğunda gece gündüz çalıştım. Her zaman böyle olmadı. Vadiye inişimizi anlattığım bölümü bitirdiğim gece, ilk saldırı geldi. Büyük kuşlardan. Vaktin olmayacak için ayrıntılarını vermeyeceğim. O felç edici ruh baskısı. Hellas'taki hapis dönemimde tanıdığım, ama çok daha şiddetli. Ve artık ne anlama geldiğini biliyorum. Kırık yeminin bedeli. Başlangıçlar giderek öfkelendi, ama eskisi gibi aralıklıydı. Ve barışın azalan dönemlerinde bu anlatıya aceleyle devam ettim. Şimdi ise, sonlu olarak yazıyorum. Hayatımın taçlandırılan eseri. Allah ruhuma merhamet etsin. Böylece bitiyor, belirgin şekilde aceleyle ve daha önce okunan bölümlerle kıyaslandığında. Karalanmış bir el yazısıyla. O acı Pekin sabahı odama getirilen anlatı.
Bana hala insan deneyiminin en dikkat çekici kayıtlarından biri gibi geliyor. Ön sözümde yazdığım gibi, okuyucu doğruluğunu ya da sahteciliğini kendisi değerlendirmelidir. Ama belki birkaç satır eklemek isterim. Önce Ronald Mirrlees hakkında. Onu kişisel olarak tanıdım ve en güvenilir bir adam olduğunu gördüm. Onu tanıyan kimse kasıtlı yalan söyleyebileceğine inanmazdı. Gerçekten de akademisyen çevrelerindeki en büyük engeli. Doğruya çok dogmatik bir şekilde inanmasıydı. Bu, onu diğer oryantalistler arasında her zaman popüler yapmadı. Ve kompleks bir aldatmacayı, eski bir dost ve yoldaşa karşı, asla yapamayacağına eminim. Çünkü bildiğim kadarıyla, mizah anlayışından tamamen yoksundu. Sonra kanıtlarına gelince, bunlar itiraf etmek gerekirse çok az. Ama bana gönderdiği kesilmemiş elmaslar yeterliydi. Cilalanıp tartıldıklarında olağanüstü değerli çıktılar. Bu, henüz dünya tarafından keşfedilmemiş bir bölgeyi ziyaret ettiğine dair tek başına yeterli bir kanıt. Sonra macerasında adı geçen insanları araştırmaya çalıştım. Konsolosluklarda, Stephen Poynting adlı bir İngiliz vatandaşının Çin'e kayıtlı olduğunu doğruladım. Hindistan'da bir ordu arkadaşım ise binbaşı Poynting'in alayından gizemli biçimde kaybolduğunu teyit etti. Saunders Phillipson hakkında da bazı bilgiler toplandım. Büyük zenginliğe ve Doğu dillerine derin bilgisi olan biri olarak. Cathay Bankası müdürü onu tanıyordu. Ama müşterilerinin işlerini yabancılara açıklamazdı. Hellas halkının varlığına geçiyorum. Görünüşte şaşırtıcı bir iddia. Ama ne kadar az şey bildiğimizi düşününce reddedecek güvenim giderek azaldı. Bu bölgeler hakkında en büyük otoritelerimiz bile neredeyse hiçbir şey bilmiyor. Kayıp şehirlere ve gizli ırklara dair yerli gelenekleri her yerde var. Ve tarihin Yunan etkisinin Orta Asya'ya uzandığını biliyoruz. İskender'in ilerleyişinin ana akımından sapan başka grupların daha da doğuya gitmiş olması fazlasıyla mümkün. Bu ırkın İskender tarafından kurulduğu iddiasına gelince, başlangıçta bunu bir kenara bırakmaya niyetliydim. Ama giderek tuhaf bir hayranlıkla çekildim buna. Kitaplar sipariş ettim, eski tarihleri okudum. Ve hiçbir yerde bu iddiayı kesin biçimde çürütecek bir şey bulamadım. İskender'in ölümü teorisi, tarihin kendisi de renk katıyor. Biliyoruz ki son yıllarında huzursuz bir atmosfer vardı. O ateşin yükü belirsiz hissediliyordu. Gerçek nedenin zehir olduğu artık kabul ediliyor. Fatih'in yüz hatlarının Hephaisçın'a olan benzerliği biliniyordu. Generalleri onun ölümünü istiyordu ve imparatorluk için çok hırslıydılar. Ölen kişinin gerçekten İskender mi yoksa onun bir ikizi mi olduğunu doğrulamak için kimse durup kontrol etmezdi. Ve İskender'in neden böyle bir şeyi yapabileceği, son yıllarına bakıldığında anlaşılıyor. Büyük ideali başarısız olmuştu. Doğu ve Batı ırklarını gerçek anlamda birleştirme hayali. Siyasi birlikteliğin ötesinde, kan birliğiyle. Belki de bu insancıl hırs, tüm muhteşem askeri maceralarından daha değerliydi. Generalleri bu ideale söz verirken, gerçek sempati duymuyorlardı. Ve İskender, o hoşgörüsüzlükle mücadeleden umutsuz düşerek, küçük bir grup aydınlanmış ruhla birlikte, yeni bir krallık kurmaya karar vermiş olabilir. Bu halkın olağanüstü zihin güçlerine gelince, boş bir inançsızlıkla reddetmek akıllıca görünmüyor. 22 yüzyıl boyunca izole yaşayan bu insanlar, savaşlar, kargaşalar ve baskılardan uzak enerjilerini iç dünyaya yöneltmiş olabilir. Ve o temelden başlayarak, Mirrlees'in tanımladığı aydınlanmanın harika üst yapısını kurmak, sadece zaman meselesi olurdu. Uçuş sanatı ve insan yaşamının uzatılması konusunda, yüzyıllardan önce şimdiki keşiflerimizi öngörmüşlerdi. Medyumluk alanında da, biz kendimiz yarım yüzyıllık ciddi incelemelerle bazı ilerlemeler kaydettik. Büyük entelektüel kapasiteyle başlayan ve yüzyıllarca bu konularda eğitilen bir ırkın, zihin kontrolünü mükemmelleştirmesi, fazla mı isteniyor? Sanmıyorum. Ve şimdi sessizliği bozma sebebime geliyorum. Bu el yazması bana ulaştığında, 13 yıl bekledim. Mirrlees'in sansasyonel iddialarının, uzun süredir kabul edilen tarihe aykırı bu iddiaların, her yönden inanılmazlıkla karşılanacağından korkuyordum. Ve rakip, yetkililer, fırsatı ganimebilirdi. Ama şimdi durum hızla değişiyor. Hava yolculuğu gelişiyor. Bu geniş Asya kıtasının son sırları çok geçmeden ortaya çıkacak. Daha önce sadece bir avuç yenilmez maceracının aşabildiği Kuzey Tibet yükseklikleri. Yakında modern kaşiflerin hızlı uçaklarıyla birkaç günde geçilecek. Ve o yarışta,
Mirrlees'in Büyük Dağ Bariyeri'nin ötesinde gizlenmiş olarak tanımladığı bu halkı ilk keşfedecek olan kişiye, tüm bu mücadeleyi yaşayan adama şöhretin verilmesini en içten diliyorum. Ronald Mirrlees güvenilir bir yoldaştı. Parlak bir bilgindi. Ve gerçeği yılmadan takip eden nadir insanlardandı. Hizmetleri insanlara büyük oldu. Ve bu son ve en büyük keşif, ona ait olmalı. Başka bir şey değil. Sonraki araştırmaların iddialarını doğrulayıp doğrulamayacağı, sadece gelecek gösterebilir. Kendim için açıkça ve korkusuzca şunu söyleyeceğim. Dağ yalnızlığının derinliklerinde bir yerde. Işık vadisi var. Dış dünyanın, yalnızca bilimsel zekadan değil. Fikirlerin genişliğinden ve insanlığından, çok şey öğreneceği bir vadi. Ve Hellas halkının inanç dolu kalplerine, büyük kurucularının yeniden doğmuş kişiliği olarak gördükleri adam, gerçek ya da değil. Önemli değil. Bu anlatının okuyucusu karar versin. Ben sadece bu el yazmasını. Ronald Mirrlees'in temsilcileri kısa süre sonra gizemli ölümünden bana ulaştıktan sonra olduğu gibi yayımladım. Ne bir virgül ekledim, ne bir kelime çıkardım.